Bismillahirrahmanirrahim. Tertiller tenvir derslerine bir enderun bakışımızın bugün üçüncüsünü yapıyorum. İlk bölüm Türkiye'ye ayrılmıştı ama yine tertil düzeneği öncesindeki bölüme karşılık geliyor. Ondan sonra yaptığım Almanya'daki iki dersin ikincisi bu. Bunlar da yine Türkiye döneminden bahsediyoruz. Tertiller dönemi dediğim zaman onu önceleyen ama tenvir etkinliği olarak bugünkü ana çatıyı da biçimlendiren unsurların, parçaların teker teker ortaya çıkmış olduğu dönemi konuşmaktaydık. Bugün Türkiye'de geçirdiğim iki tatil dönemini de ara dönem olarak verdim. İkincisi aslında Berlin'e gitmeme rağmen bütün tablo olarak parçalanmasın diye orada takdim etmiştim. Şimdi 1992 ve 2001 arasında Türkiye'deki tertil okumalarımızın öncesi olan Almanya'yı konuşuyoruz arkadaşlar. Yani daha sonra sunabileceğimiz bir ortam imkanı doğmaz diye bir bütünlük olarak vermek arzusunda bulundum. O bakımdan biraz kapsamlı oldu. Onu da erkene çektim ki yetişsin diye. Herhalde 2 saati geçirmeden tamamlarız diye umuyorum. Ağustos 92, Mayıs 1995 arasındaki kesitten bahsetmiş oluyorum birinci dönem dediğim zaman. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma belediye evlerindeki ikametimin Ağustos başında bitiyor. 2 katlı tuvaleti Bodrum'da Unton-Görnate-Straße günlerine elveda. 95 Ocağı'nda bir nostaljik ziyaretim olacak bir kez. Elazığlı arkadaşların sürdüğü bir dolmuşluk eşya ile Berlin'e göç var hayat arkadaşımdan. O sene Aralık başına kadar Neukölln'de bir apartmanın 2. katında kalıyoruz. Kreuzberg'den sonra en yoğun Türkiye'li yerleşimi Berlin'in bu bölgesinde. Parçalanma döneminde şehrin ortasından bölen Berlin Duvarı nedeniyle bir duvar dibi uç mahalle görünümünde olsa da şimdi Birleşik Berlin'in ortasını teşkil ediyorlar. Kreuzberg semtinden bahsediyorum. Settin yıkılmasının üzerinden 3 yıl geçmiş. 1992-1989. Almanya'nın birleşmesine ise 1 yılını bile doldurmuş değil. Hala birçok hatıra canlı. Doğu-Batı Almanlığının birbirine ısınma süreçleri zorlukları aşmayı deniyorlar. Birçok semt dolaştıktan sonra Mayıs 98'de caddeye çapraz karşı olan bir başka cadde üzerinden tekrar Neukölln'e döneceğim. Caddenin diğer yönüne doğru bir mesafe sonrasında çakıştığı cadde köşesinde Diyanet'ten burslu bir öğrenci arkadaşımız kalıyor diye genel tarih zaman koordinatlarını vermiş olduk böylelikle. 92-95 arasının. Bir yeşil kumpanya başlığını atmışım. Zaman zaman Türkiye'den, bazen Yusuf İslam örneğinde olduğu gibi Avrupa'dan taşınan sanatçılar, yazarlarla kültür sanat etkinlikleri Türkiye'liler arasında en yoğun Berlin'de yaşanıyor. Almanyalı konulu filmler çevriliyor, Türk sineması burada. 80 sonrası mülteci sanatçıları konserler veriyorlar, temsiller verip tiyatrocular yetiştiriyorlar. Sınırlı sayıda Alman sahne sanatçılarında beyaz perdesinde esmer vatandaşlarımız görünmeye başlıyor. İçlerinden porno yıldızları da çıkacak, Alman dizi sektöründe başrol oynayanları da. Nazım Nesim'in önde gittiği Türk şiir hikaye çevirilerini takiben göçmen ya da bura doğumlu isimleri Almanca kitaplar çıkaranlar arasında görmeye başlıyorsunuz. Berlinlerin Türkiye yeşil popunun kendine özgün yönleri de olan uzantısı bir avazı var Berlin'de. Dönemin yapılacak belgeselleri için Adil'in müziği yaşanan iklimi duyumsatacak yerinde bir fon olacaktır. Bir imece içinde kısa sürede Altenbracher Straße'ndeki geniş bir mekanda ikametimiz başlandı. İstanbul'dan gelen Gonca Gül ve arkadaşlarını ağırladığımız devingilikleri kaldıramadı Alman komşularımız sene sona ermeden 2. evimize taşınmak için yol göründü. Ahına sefer. Neukölln'deki ikametimiz sırasında yazıldı Aachen'daki tebliğimizin metni. Binlerce kilometre yol kat ederek Biedenkopf'ta toplamayı başardığımız ilk buluşmadan sonra senede 2 kez bir araya gelme arzumuz o sene içinde gerçekleşmiş oluyor. Bu Köln'den değil artık. Almanya'nın başkenti olan bir mega kentten uzanıyoruz. 800 kilometrelik mesafeye. Sonraki yıllar Almanların toplanma için oluşturdukları mekanları kullanacağız.
Ahın bir cami toplantısı olması hasebiyle de güzel bir başlangıç oldu. İçinde konferans salonları olan minareli, ezan okunan bir ihvan camii. Erbakan'ın solup alıp verdiği kent. 9 sene öncelerine kadar sarkarsanız Haçlı seferlerinin ateşlendiği merkezlere bile çıkarsınız. Avrupa birleşirken Ada Avrupa'sında Pakistanlı münevverlerin yıllık konferansları İslam parlamentosu ile kurumlaşma arayışına gitmeye başladıkları bir dönem. Kıta Avrupa'sında kıraat ve tezekkür halkalarının halkalanmasıyla oluşacak bir senato meclis dillendiriyoruz. Kişisel tarihimiz açısından Orta Anadolu tenvirinde daha yer altında olan arayışların şeffaf ve diaspora örneğinde açılımı. Bölgemizden yukarıda andığım terkipteki konsept altında katılma sözü veriyoruz. Kıraat ve tezekkür halkaları. Hem canlı performans, video kaydı maalesef elimizde değil bugün. Notlarımızdan derlenen Değişim Neşri ile göçün 30. yılında bugünden 30 sene önce somut meşveret meclisi teklifimiz oluyor bu. Kıraat ve tezekkür halkalarında tenvir özgür ağırlığından boşalmış şekilde önce Avrupa sonra Türkiye'ye yansıyan mealci Kur'an halkalarıyla buharlaştı o da. Tebliğ tertipler öncesi tenvir etkinliklerimizin hem vasatını vermesi hem de Türkiye ile sonraki Almanya kavramsal devamının yansısın diye kısaca değinmiş oldum. Sanırım önümüzdeki sömestr Berlin Okulu mütemmim derslerini verirken içeriğini analiz edeceğiz. Dönüşte Solüngen'deki sokağımdan geçerek ilerliyoruz. Nurumu Mart'ta alacağım Berlin'e. Kıraat ve tezekkür halkaları. Misafir olarak geldiğimizde gözlemlediğimiz 3 temel okuma halkası vardı. Kente tutunmaya çalışan Türkiye'ler arasında. Berlin'i kastediyorum. 2'ye bölünmüş Milli Görüş ve Kaplancıların dernekleri. Kaplancıların kendileri ana şekilleri bu afit. İİ'de IŞİD'in İslam devleti olduğu anlaşılıyordur. Şia ile halifelik temelinde bir eşit münasebet kurabilmek için halife, Vahdettin'in vefat ettiği yılda doğan, bu hafta 96 yaşında ölen kraliçe ile de Erbakan'la da yaşıt, emekli müftümüz bu sıfatı kullanmakta bir beis görmemektedir halife. Böylece Afganistan'dan önce Hizb-ut Tahrir'in mazeretini elinden alıcı olacaktır. Anadolu kelimesine tutunarak da etnisite temelli parçalanmaları engellemek istiyor olmalı. Lakin karikatür olan ortada ne bir toprak var ne de egemenlik. Sürgünde hükümet mi? Türkiye'den emekli maaşı, Almanya'dan sosyal yardım alarak mahyevi ilişkilerle buralara ayak atabilmiş bir hocaya olmaz bu diyen aklı yetenlere safça olmaz mı ya diyesi. Liderler düzeyinden çok aşağılara inerek harici müteselsil tekbir çemberiyle de dar bir softa gariban dışında çekirdeğe kadar düşmekten kaçamayacağı aşikar bir hareket bu. Halkalarının biri daha sonra Kreuzberg'in ünlü Mısır çarşısında dükkan açacak olan Bayburtlu Celalettin Bey'in çabalarıyla nefes alıp veriyor. Asıl kopuşu 80'lerin ikinci yarısında gerçekleştirmek bir başka gayret daha var ki bilahare ona da temas edeceğim. Evlerde bazen Mevlana Camii bürosunda toplantılarına katıldığım birincisi Kaplanlar Aylanları grubunun Kur'an okuma ilk denemelerini anlattım. Geldiğimde bulduğum Berlin açısından. Şimdi Milli Görüş tarafına geçiyorum. Evlerde bazen Mevlana Camii bürosundaki toplantılarına katıldığım Avrupa Milli Görüş Teşkilatı halkası daha geniş bir çevre. Katılımcı öğrencilere sahip, Ürdün'de ilahiyat tahsil etmiş adaşım olan bir Sivaslı var mesela. Almanya akıncılarının temelini atmış bir kadrodan Berlin'e yerleşmemizde geniş yardımlarını gördüğümüz Erbağlı Yılmaz Bey. Türkiye'de kamplar serimizin sonlarına doğru memleketinde de ev sahipliğimizi yapacak. Kaplan 12 Eylül sonrası Erbakan tarafından Kerkük'te hekim Doktor Zeynel Abidin'in vefatından sonra teşkilatta yaşanan karmaşayı gidersin diye gönderdiler. İzlettikleri eski videolara göre milli görüşçülerin sakalıyla, cübbesiyle aranıza gider ajanlar, münafıkları liderimize yani Erbakan'a karşı gelmesinden tanıyacaksınız demekteyken, şimdi bu tanım içinde onun yer aldığını söyler kızanları. Doktor Zeynel Abidin'in kızları dini kimliklerinin kuruluşunda hayat arkadaşından istifade etmişler. O dönem Erbakan'ın Almanya'da kalan kardeşi ve bir Alman hanımı da evli olan evlilikten doğma çocukları da teşkilatın ilerleyen yıllarında söz sahibi olurlar Avrupa'da.
Türkiye'ye döndükten sonra basın üzerinden doktorun kızlarından birinin başörtüsünü müziğe bırakarak yeni bir eskiye dönüş örneklerinden olduğunu duyacağım. Diğer kardeşinin kocası Haldun Bey ise Berlin'e yerleştiğimiz yıllarda başkan olmasa da bir damat olarak önemli bir kanaat önderiydi. Yıldız'ı bizim çalışmalarımızla hiç barışmadı. Tedirginlik duydu. Siyasette Erbakan, tarihte Mısıroğlu, fıkıhta Sadrettin Yüksel'i önder bildiğini söylerdi. Şevket Eygi'yi okumaktan haz duyardı. O yıllarda ve öncesinde Berlin'in öteki hocası olan Hüdaverdi kendi zaviyesinden anılarını yazmış bizim Türkiye dönüşümüzden sonra. O bakımdan girmeyeceğim oralara. Geçmişi Hizb-ut Tahrir'de ya da başka teşkilatlarda geçirmiş, bu okumalarda yer alan arkadaşlarımız da var. Bu iki büyük alan dışında. Hiçbir hizip müntesibiyle yani Hizb-ut Tahrir Türkiye'deyken karşılaşmamıştım. Türkiye örgütlenmesinde de önemli bir yer olan Arap Esat buralarda yaşıyordu. Türkler arasında Türkçe bilen, propaganda yapan bir Hizb-ut Tahrir elemanı. İlhami dışında onun gibi öğrenci olarak gelmiş ya da işçi olarak çalışan başka hemşehrilerimiz de var her iki okuma halkasında. Gençler. Mekke İnkılabı'nın temelinde gençler yer alır. Ali'den başlar bu musaba dek uzanır. Yeni bir kente açılım mı gerçekleşecek? İbrahim'in Lut'u varsa El Emin'in de Musab'ı vardır. Yaşlı nakiplerin onun etrafında örgütlemişti. Vefatı öncesi Ebubekir Ömerlerin başına Zeyd'in gencecik oğlu Usame'yi kumandan, melik olarak atamıştı Nebi. 1987'de Orta Anadolu tenviri için Musab ve Muazzar üzerinden yaptığımız ideal tipleşmelerde malum. Haziran 1992 Bidenkov toplantısında kültürel İslam'dan İslam kültürüne bir dönüşümü dillendiren arkadaşına Berlin'de gösterdiği gençler üzerinden konuşunca İlhami, hayat arkadaşının Türkiye'ye dönme isteği de olmadığı için hayır deme ihtimali yoktu. Sosyal Bilimciler Derneği olarak Berlin'de örgütlenecek öğrencilere takviye edici, ücretli kurslar sunma önerisi. Bunu bizim hayat prensiplerimize tercüme ettiğimizde şu anlama geliyordu. Akif'in Berlin'e tahsil için gönderip tez dönmelerini istediği bir kuşağa işlerinde kalarak ders verebilecek bir baytar Akif olmak demek. Tez dönenler tez dönmeli ama burada kalıcı olduğu gözüken bir kuşak içinde hem onları sarıp sarmalayacak hem de yerlilere açılabilecek bir okul doğurabilirdik bu dernek üzerinden. Sosyal Bilimciler Derneği. Bu üzerinden. Ahında söyleyeceği gibi gemiyi terk etmek gemici ahlakına sığmazdı. Yani bunlar biz ikna senedinde bizim sözlerimize karşı kullanan arkadaşlarımız. Bu muazzları yetiştirme hayalime karşılık geliyordu. İktisaden de bir aileyi hayatta tutacak bir düzenli gelir vaadi demekti bu. Bu ulum-el hikme nazariyetini doğuracak 93'ün ocağında. Carullah'ın kalıcı kılmadığı kütüphane, okul gibi garantimiz yok. Bizden sonrasını kestiremeyiz. Biz bugünün mükellefiydik, tohum dökmek üzere ve Berlin'e evet dedik. Asıl heyecanlandıransa bu kursların dışında, yani muazzlar dışında, namaz gibi hayatın en temel bileşeni olan tenvir okumalarımızı yapma imkanı. Musablar için bulacaktık. Berlin'in, Almanya'nın, diasporanın lutları, musabları yetişebilecekti. Okuma halkaları gerçek nitelikli öğretmenler edilecekti. Oğuzlara altın nesil doğacak, Bedirler, bunlar değişik arkadaşlarımıza ismen göndermem, Müslüman sınıfın neferi olacaktı gökte. Ramazanlar başka isme gönderme, bir rüyet, bir vizyon armağan edebilecekti. Meşhur bir anekdottur. Grekli filozof bir babadan biraz felsefe tahsili görmüş olduğu için hiç tahsili görmemiş olan oğlundan daha çok ücret istemiş. Çünkü demiş, ilkin işi zor. Önce bildiklerini unutturmak gerek. Hüdaverdi Hoca'nın da ders verdiği Berlin Federasyonu'nun dini okulundan 2-3 parlak genç var okumalarda gözlerinden ışık aldığımız. Hem nazariyet derslerimizde, proje sorumluluklarında pişiyorlar, hem tertil okumalarımıza katılıyorlar, katkılar sunuyorlar. Sivas'ımızdan olan Türkiye doğumlu, Mersinli Çelik Berlin'de doğmuş. İlki informatiği bitirecek, diğeri Freie Üniversitede sosyoloji tahsil etmekte. İkinci Berlin dönemimizde aralarına katılan Kayserili bir yıldızlı makine mühendisimiz de var. Hüdaverdi Hoca'nın dini çizgisi için anılarına bakılabilir.
Hakkında arkadaşlar üzerinde malumatımız olsa da bir iki tokalaşma dışında bir ortak emeğimiz olmadı. Kütüphane bünyesindeki kitap tanıtım toplantılarına ilmihali üzerine konuşması için davet etti öğrencileri. Kitabı ondan sonra gözden geçirdim. Döneceğimiz sene daha sık bulunduğumuz mekanlarda karşılaştık. Zeyveli ile Stromstrasse'da gittiğimiz gece misafirimize Kemal Bey'le olan beraber çalışmalarımız diye konuşurken tanık oldum. Türkiye dönüşünden sonra mezkur konumuz dışında kurduğu dernek, çıkardığı dergi ve arkadaşlarımızın maalesef yürütemeyerek devrettikleri kütüphanede evrenselciden tarihselciye, ki onlar hakkında bizim nasıl bir kanaatimiz var bilinir, birçok değişik ilahiyat çevresinden misafire ev sahipliği eder gördüm onu. Edip Yüksel konuğu olmuş. İhsan'ı arkadaşlarımız üzerinden davet etmek için aracılığımızı istediğinde İhsan Kayseri'de kalmıyor. Örgütsel anlamda 88'de kendisiyle ayrışmış. 2003'lerde varoluşçuluğumuzu bizi mabet dininin savunucusu ilan ederek ayrıldığında düşünsel olarak da koptuğumuz yürek acımızdı. Mersinli genç yaşına rağmen Mısır'dan Arizona'ya kadar gezmiş. Edip'le şahsen tanışmışlar. Sivaslı proje sorumluluğumuz üzerinde daha kuvvetli bir cazibesi olmuş Edip'in. Matematiksel kuramı üzerinden değerlendirmemi onun üzerinden postayla gönderdim. Yazışma platformlarını da bir süre müstahar isimle takip ettim. Rotaları ümit verici bu gençler üzerinde çok emeğim oldu. Yollar açık olsun, iki dünya saadesi bulsunlar dilerim. Islah aralığı Ocak başı. Ocak aylarını kastediyorum. 2002'nin sonu, 2003'ün başı. Köln'den hatırladığım kadarıyla Taceddin de Berlin'deydi. İlk miladi yılbaşımızda. Birleşik Berlin içinde bu ikincisi oluyor. 95'e girerken annem, 98'e girerken annem babam da yanındaydı. Ekseren Nas'ın akıldan vazgeçtiği, hazzın, sarhoşluğun tüm çeşitliliğiyle sapkın cinselliğin dibine vurduğu, göstergelerin tavan yaptığı hoş sayıtlardır 31 Aralık geceleri. Çam süslemeler, Hindu kurbanları gibi masum görüntülerle ülkemizde devlet desteğiyle bir Noel bayramı olarak kutlanan eğlencelerin olacağı çehreye bir zaman makinesi aralığından dahil oluyoruz. 11 Ocak'ta başlayacak ulum derslerimiz 93'te Mekke'nin fethi gününe denk gelir. Fethi için Medine'den hareket edildiği 31 Aralık'ı Kayseri pratiğimizde alternatif toplantı günleri olarak değerlendirmeye başlamıştık. Bu zamanla tam arzu ettiğimiz şekilde olmayan tarzda yaygınlaştı. Ferdi ya da ceman bu gecelerle tarihlenen karar ve pratiklerim olsun istemişimdir. Son olarak 2 yıl öncesi yılbaşında Fatiha suresinden hazırladığım video mesela böyle bir seri çekimin miladı oldu. Ahın tebliğinde söz verdiğimiz üzere bölgemizden katılacağımız söylediğimiz çatının temel çalışma atıflarının Asır suresini aktualize ederek tespit ediyorum. 31 Aralık 1 Ocak gecesi. Islah projeleri adıyla Asır suresinden çalışma konsepti çıkarıyoruz. Ulum'un lojistik çalışmalarında da bu çalışma komiteleri sistemini kullanacağız. Sabah sokaklardan geçilmiyor. Patlatılmış havai fişeklerin kokusu dağılsa da bıraktığı kirliliği berbat. Sızmadan uyanan sokakta kalmışlar, etrafa yayılmışlar. Çöp sepetlerinden kaldırımlara taşan kullanılmış prezervatifler, ileride yaz aylarının gündüzünde milyonları bulan katılımcısıyla LGBT'lilerin eşcinsellik döküntülerinde de tekrarlanacak aynı görüntüler. Bu topraklarda temiz kalacak bir nesil bırakabilmenin mücadelesi, arz-ı fesadından sonra ıslahına dönüştürebilmenin yasalarını pratiğine arıyoruz. Çalışmanın başlığı ıslah projeleriydi. Asıl süresi bağlamında tespitlerimiz. Ve ayımız ilerleyerek 11 Ocağı bizi taşıyor, 93. Köln'de sabah kahvaltısından sonra yaptığımız derslerin Berlin'e uyarlanışı gibi. Orada Düsseldorf, İrşadlılar, Köln, Solingen çevresi okuma halkalarını bir araya getirdiğimiz gibi zihnim ta Kayseri 86-88 yıllarına kadar inebilir. Sabah namazı, arkadaş bisikleti terkinde o evden bu eve uzanışımız. Yaş 25'lerden 30'lara yükselmiş. Artık bisikletle değil, özel otomobillerle taşınıyoruz. Diyar-ı ilahta değil, diasporadayız. Mücerret değil, bir nur topu evlat babası. Her şey değişiyor, her şey dekor. Sabite tenvir, Resul'e salat,
ve dipnot buluş kararlılığımız, değişmeyen çizgimiz. Daha önce anlattığım 2 temel okuma halkasına bu mekanda yapılan 3. halkayı katarsak, Berlin'de okuma halkalarından birine katılıyor olmak koşulunu sağlayanlara yaptığım kavram dersleri bunlar. Yani bir tertil okuma halkası oluşturmadım zaten. 3 okuma halkası vardı. 3.'sü Biatunuz mekan. Bundan herhangi birine katılanlara sure içindeki kavramlarla ilgili ders yapacağımı söyledim. Yani daha üst bir çalışma oldu bu. Katılma koşuluysa herhangi bir tertil halkasında bulunma. Varakal cennetten aldığımız kelimat ile dinleniş, eşyanın esmasına vakıf kılınarak mükerrem kılıcı, Rabbani ikramdan besleniş. Yani Alak Suresinin ilk temel kavramlarından yola çıkarak ilerliyoruz demek istiyorum. Böylece aralarını ilaf ederek, yani Kaplan'dan kopanlar, Milli Görüş'ten kopanlar, Hizb-ut Tahrir'den gelenler, onda değişik toplulukları var bir iki sene öncesine kadar bu arkadaşlarımızın. Herhangi bir gönderme, hatıra bir anda ateşi afiş edebiliyor. Mekke'deki Hazreç ve Evs kabilelerinin Resulullah içlerindeyken birbirlerine girmesinin önlenemediğini düşünürseniz eğer, zor bir çaba olduğunu takdir edersiniz. Böylece aralarını ilaf ederek dün birbirlerini tekfir edenleri bugün okuma kardeşleri haline getiren Kur'an mucizesine tanıklık etmek. Sürekli tetikte olmak gerek. Şeytan hep bir zayıf halka arayarak, yani işlerinden zayıf bir halkayı bularak, kışkırtarak fitne geliştirebilir. Şeytan hep bir zayıf halka arayarak oradan örtüdeki haceri yere düşürmek isteyecektir. Köşe taşı olması gereken taşı tahkir edecek, zamanı hüsranla etkileyecek, taşınan zaafları aşikar edecek bir çabanın gizli bir sinsi öznesi olduğunu biliyoruz şeytanın. Aynı mekan 11 Ocak'tan itibaren Muazzar'ın yukarıdaki Musab eğitimiydi. Muazzar'ın nazari eğitimleri için de haftada 3 ayrı sınıf olarak Ulumel Hikme, yani onun ilk serisi olan Ulumel Kur'an derslerini vereceğimiz mekan. Fakat bunları biz geçen sömestr konuştuk. Bu anlatılarda Ulum derslerine hiç girmiyorum. Ramazan abi diye andığımız hepimizin yaşça büyüğü bu Berlin eskisi, kıdemlisi kimdi? Daha Almanya'ya gelmeden adresi cebimizde olanlardan. Şimdi Köln'deki ilk halkamızı bir bakkal avlusu olması gibi bakkaliyenin arkasında bir ders için dizayn edilmiş mini bir evcikteyiz. Ramazan zaman olarak değil de bu kez mekan olarak bir doğuşa ebelik ediyor. Almanya için vize beklediğimiz veya henüz bu seçeneğin ortaya çıkmamış olduğu aylarda 89, Almanya'dan yeni dönmüş bir imamı ziyaret ediyoruz bir arkadaşla. Belki 10 sene kadar önce kendisinin ateşli, cesur cuma hutbelerini dinlemek için değişik bir dizaynı olan camisi terminale gittiğimiz Bayırbaş Hoca. 12 yıl sonrasını mimlenmiş mağdurlarından, ekonomik sıkıntılar çekmiş muvahhid. Almanya'da olduğundan haberim yoktu. Berlin'de 1-2 sene Kaplancılara ait Ramazan Ekici'nin yönetiminde olan bir camide uyanışı emek vermiş. İlk tepkiler o karşılık vermiş. Bir zamanlar onların Eke'nin halkasından kopmalarına vesile olan Eflatun burada Hamit Hoca olmuş. O dönmüş ama tanıştığı kitap, dergi çevreleriyle irtibatı sürmüş Ramazan Ekici'nin. Ders yaptığımız mekandaki abinin. Şimdi tarih bu halkaya bizi ekliyor. Halka derken halaka köküne bir göndermem olduğunu da söylemeliyim. Sonraki yıllar müstakil dershanelerimiz olduğunda Ramazan abimiz çizgimizden pek mutmain olmamış görüntüsü içinde uzak durdu. Yalnızca mekana gidersek görüşebildik. Özel televizyon programları yapma türünden merakları vardı. Bir defasında telefonla bağlanmıştım programına. Ulumel Hikme konseptiyle yaptığımız derslerin içeriğinin onu sarmadığını, kimi derslerden rahatsızlık duymuş olduğunu seziliyorum. Bu konuda tartışır bir yüzleşmemiz olmadı. Yaşına olan saygımızı koruduk. İlk yıllardaki yardımlarına müteşekkirim. Bir gün Kayseri'de Hamit Hoca ile beraber göründüler. Sosyal medyadan da birçok yeri dolaştığını görüyordum. Bir başka akşam Hamit Hoca'yı Bozantı'daki evimizde ağırladık. Sabiteler üzerine konuşmak istedim. Erciyes öncesi varoluş buluşmalarının öncüllerinden birini onun bağında gerçekleştiriyoruz. Ajanslarda orgeneral Balanlı haberleri geçince İzmir aranıyor,
Eflatun Bey hatırlanmıyor. Zaman eski sıkı fıkılar arasına bir kara kedi gibi giriyor işte. Kayseri çevresiyle sıcaklıkları soğuyor İzmir'in. Ekici abimiz odasında ağırladığı Ercüment Özkan sonrasında beğenerek hukuklar arasına Yaşar Nuri'yi de katacak. Bazel'de kongremiz yok. Berlin'de İsviçre arasındaki uzun mesafe haritaya bakılırsa görülür. Ocağın 4. haftasına girdiğimiz bir takvimle otobanlara dökülüyor taksimiz. Köln'den de ayrıca gelecek arkadaşlarımız var. Bunu periyodik kongre serimiz içinde saymıyoruz. Hollanda, Avusturya sonrası Almanya'dan çıktığım 3. Batı Avrupa ülkesi. Doğu Almanya varken bu dilin konuşulduğu 4 ülkeden biriydi. Almanca dışında Fransızca'da kanton kanton sahipleniliyor. Tarafsızlık denge siyasetiyle bilinir bir ünü vardır. Mafya dünyasında kara paranın aklandığı, kol saatleri kullandığımız zamanlarda en meşhur saatleri kendisine atıfla andığımız, bayrağında koruduğu haç ile Katolik papalığa da bağlar, Calvin gibi kurucu protestan rahipler de oralardan. Başkent deyince Zürih'i anarsınız. Tıp vesaire üniversite bölümleriyle birçok güçlü biyografiyle literatür üzerinden kendisini gezdiğim Zürih. Bern isim olarak Berlin'i de bunu da çağrıştırıyor. Vokabüler havuzumda. CERN deneylerinde fizik dünyasının bütün dikkatleri. Geldiğimiz topraklarda ise geçen yüzyılı kutlanan İzmir'in alınışından sonraki süreçte tamamlanana kadar gözlerimiz kulaklarımız Lozan'daydı. İsviçre demek, Sevir, Lozan demek o zamanlar. Sevir devriminin 1400 yılına yürüdüğümüz şu haftalar, Cumhuriyet devrimlerinin ilk 10 yılında kotardığı sivil kanunların son 10 yılımızın hükümetlerince daha da ileri noktalara taşındığı bir kavşaktaydık. Biz Medine Kanunu'nun şeriat aşağılanıp İsviçre Kanunu'nun resmiyetle kutsandığı bir dramda resmi olana resmi Fransız duran, Medine Akdi'nin sonrasını erteleyen bir duyarlılık içinden gelmiştik. Şimdi Basel'da hesaplaşacak bir kongre zamanı oysa. 1997'de Siyonist Kongre'nin 100. yılında Milli Görüş'ün gençleri aynı salonda devşirilmedik, medeni olan bizim aile yasamız, sivil, çıplak, uryan olan sizsiniz diyesi gibi. Ev sahiplerimize bizi davet ettiren sihirli kelime ise İsrail değil, Hizbullah olmuş. Arkadaşlarımız ahım buluşmalarımızda varmışlar. Kurduğumuz biz Allah Hizbi'nin Avrupa'daki evlatları cümlesindeki çözülmüş terkibin orijinali Hizbullah. PKK teftişiyle militer güçlerin kıskacında kalmış, savunma amaçlı kendi örgütlerini kurmuş harekete bir gönderme olarak anlaşılmış bizim Allah Hizbi'nin Avrupa'daki evlatları deyişimiz. Biz ne Türkiye ne Lübnan'daki bir kurumsal vakaya değil, Kur'an'ı kavram olarak tedavüle sokuyoruz bu terkipleri. O zamanlar vaka ile hakikat arasındaki açı büyümemişken pek sorunlu gibi gözükmeyen bu eşleştirmelerin hem yazı bağlamının unutulması hem vakada yaşanacak dönüşümler nedeniyle yaşanacak tecrübe edilmiş bir uyarı olduğu bu. Ajansların söz konusu örgütün adının karıştığı cinayetlerle beslendiği zamanlar Almanya'daki son zamanlarımızdı. İleride legal partiyle kurumsal bir kimlik kazanan çevreye söz konusu arınmayı yapmadıkça mesafeli davranacağımızı söyledik ve öyle de davrandık Türkiye yıllarımızda. 23 Ocak'ta arabadaki radyodan Almanca haberler içinden alıyoruz. Rabıta yazarı Uğur Mumcu cinayetini. 93'lerde büyüyecek benzer cinayet serilerinin ilki akabinde sokaklara döktükleri bir kitleye kahrolsun şeriat diye bağırtacaklar. Biz İsviçre yasasını kutsayan bu sloganları İsviçre'yi etki etleyerek dönüyoruz İsviçre'den Berlin'e. Muhtemelen kasetlerimizden yani arabadaki fon müzik olarak avazın sesi yükseliyor. Birleşen yollar. Alman otobanlarındaki düzen ve gelişmişlik, sanayileşmesini tamamlamamış ülkelerden gelenlerin ilk gözüne çarpanlardan ve memleketlerinde ilk anlattıklarındandır. Demiryolu, hava yolu, sahil kenti ise deniz ulaşımı da eklenir buna. Yol ve uygarlığı eşitleyen özdeyişler bile üretilmiştir. 3-4 Mart'ın gecesini gündüze, Solingen'i Berlin'e bağlıyoruz. Yorkstraße'nde evimiz şimdi daha şenlikli. Kindergarten yaş kesitlerindeki nurumuzun gözlerinden hız alarak çıkmak derse, evi ev yapan çocuk neşesini duymak için metrodan hızlı adımlarla apartmana kırılışlarımız.
Kreuzberg'e namını veren parka Berg çıkıyor. Suyunda ayaklarımızı ıslatıyoruz. Çankaya diye çevirsek semtin adını Kreuzberg yanlış olur mu? Semti karış karış dolaşıyor, nurumuzu karartmayacak okul öncesi okul eğitmen arıyoruz. Solingen'de parkta Alman çocuklardan öğrendiği ilk kelimeyi hatırlıyorum. Dikkatlice dinlediğimizi anlıyoruz. GV dediğini. Öyle demiş demek ya yaşıtları ona. Kaba çevirisini bilenler bilir. Nazikçe çevirirsek git kendi yoluna. Şarkılara dönersek kapı açık istenmiyorsun demek bu. Birleşen değil ayrıştıran yollar. Feyzalar Hanslara kucak açıyor. Bilaller Monikaları yakalıyor. Valenstikta'da. Ayrılan yollar hikayesi Berlin'in Berlin'de Yaseminler çevrilen Almanya menşeli Yeşilçam filmleri göndermeler. Yaseminler yabanda çiçek açıyorlar. Çiçekler yanıyor, pişiyor, bileniyor. Göçmen yabancı hassasiyeti konusuyla eğitiliyoruz dedim. Solingen yanıyor. 31 Mayıs 1993. Haziran sıcağını Berlin'de duyumsuyoruz. Genç ailesi, soy isimleri, bir genç aile. Ailenin gençleri yoklar şimdi. Gülsümler, Gülistanların yanmalarına dair yüzün çöküyor, gülümsetiyor artık yüzleri. Toprak her çeşidiyle kara, kapkara şimdi. İçeriden yakanlar, dışarıdan yakanlar. Madden yakanlar, manen yakanlar. Ahın tebliğinde bir gün toptan sürülmek istenmek mukadder olabilir demiştim. Solingen'de örneklenecekmiş meğer. Betim Mahmudi'nin onu tohtasını filmleştirmişlerdi. İran cehenneminde kızını bırakmadan gitmek istemeyen anne. Şeriattan kaçıyor, şeriattan kıskanıyor kızını. Paylaşmak istemiyor. 2 ay sonra Sivas'tan yükselen alev parıltıları gelecek. Şeytanın ayetleri yürüyecek sokaklarda, kahrolsun şeriat. Çapraz okumalar yapıyoruz. Bu vasatlarda yapılacak ashab-ı uhdud dersleri, bu vasatlarda büyütülecek ateşleri yakmayacak kuşaklar, yandık, ah ne yandık. Solingen'deki kundaklama üzerine düşmüştüm o metinleri. Burada seslendirmesi var ama ses belki çıkmayabilir diye açmayacağım. Vaktimiz de dar. Evlerimiz kundaklanıyor. Modernizmin vahşileriyiz. Hep sokakta kalmış olanlar, hep optahloslar. Ev sıcak, ev ısıtacak, ev berk kılacak, bark kılacak. Evi yanan küllerine tutunacak, saracak, sarmalayacak, yoksa sarılacak. Ev saray, evleri saracak, sarmalayacak bir mevsim. Kundak kundak vahşet, beşik beşik boşluk. Ev ıssız, ev ılgın, ev insiz, ev cinsiz, her sözlü, ya tahammül, ya sefer. Bosna yangın yeri. 92 başında Bosna'nın bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını duyurmasıyla başlayan sevinç, kısa süre sonra endişe ve belirsizliğe bıraktı yerine. Harbi umumi, Sırbistan üzerindeki Alman emellerine karşı çıkan yerli öfkenin silahı ateşlediğinde kopmuştu. Şimdi Sırbistan Müslümansız bir ülke istiyor. Türkiye dahil birçok bölgeden Bosna direnişine katılmaya giden gençler için de Berlin'e geldiğimizde de bir sefer hazırlığı olduğunu görüyoruz. Bölge ile akrabalık bağları olanların da içinde olduğu bazı arkadaşlarımız o yazı Bosna'da geçirdiler. Her geçen gün Almanya ve Berlin'deki mülteci sayısı büyüdü. Bosnalı sokaklar, mahalleler oluşmaya başladı. Dernekleri, camileri vücut buldu. Kimi cumalar, bazı Ramazanlarda ziyaretlerimiz oldu. Üzerlerine Türk denilerek silah çevrilen boşnaklarda İslam kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olmuş. Sosyalist dönemde yok edilememiş bu izler. Kot pantolonunun üzerine eşarpını geçiren hiç beklemediğiniz kızlar teravihe durup cami bahçesinde Asya camilerinde görülmeyen bir rahatlık içinde ortak masalarda çaylarını içip sohbetlere dalıyorlar. Kızlar oğlanlar. Kulağımıza çalan Türkçe kelimeler hatta cümlelerle bir hoş oluyoruz. Anlamını bilmedikleri Yunus ilahilerini söyler buluyoruz. Dini bir saygı içinde genç ağızları. Bağrınıza basmamak için zor tutuyorsunuz kendinizi. Bidenkop'taki konumuzun sosyal gözlemlerle doğrulanmasına tanık oluyoruz. 95 yazında korkunç pazar yeri bombalanması ve kışın imzalanan acı barışta Köln'deydim. Alman yıllarımız boyunca Bosna gündelik hayatımızın hep yanı başında oldu. Değil Batı ülkelerinde istenmeyen Müslüman göçmenler, yüzyıllardır Müslüman topraklarda yaşayan bir halk ülkesinden sürülmek isteniyordu. Barışın bir parçası olmak için orada olan askerler katliama suç ortağı yazılıyorlardı.
Sonra NATO barış meleği olarak süzülüyor, prensesi öpüyordu. Uyandıran öpücük değil, öldüren bir öpücükle. İran Selefi savaşçıların Bosna'da gözlemlenen mücadelesi ilerleyen yıllarda Çeçen, Afgan coğrafyasında da Taliban sonra Usame ile alınan kaide bilmecesine dönüşecekti. Almanya periyodumuzu bu eylemliliklerin haftasında 11 Eylül sonlandıracaktık biz de. Bosna Müslümanın bugününe Aliya'yı armağan etti. Doğu Batı arasında İslam değişmez gündem olarak büyüyecek, derinleşecekti. Arnavutluk olacak, yarın Kosova olarak karşımıza çıkacaktı. Sene kapanmadan Kreuzberg'in göbeğinde, Batlı Mısır diyelim, şehrin göbeği, bir mekanımız var artık. Ulum derslerini yaptığımız, dileyenlerin kıraat halkaları olarak da kullanabileceği evlere tenvir aksiyon olarak andığımız ziyaretleri yapmayı planladığımız masalar, sandalyeler. Sigarasını tüttürerek satranç oynayan da var. Namaz odasında vakti kaçırmamak için hızla yatıp kalkan taksiciler de. Evet, taksiciler. Onlar kim? Mekanı Berlin 93 Kütüphanesi olarak adlandırıyoruz. Duvarları boydan boya konulara göre ayrılmış kitap reyonlarıyla kaplı, çay ocağı yanında aktüel dergilerin dizili olduğu parmaklıklar. Duvardaki panolarda Arapça dil kurslarından kıraat halkalarına dek duyurular. Çocukların çizip çiziştirdiği resimler, halıcıların dokuduğu ulum imzalı süs kilimleri. Bazen elden ele pazarlamacılar takılıyor. Bazen sohbet ihtiyacını gidermek isteyen mülteci yurdum solcuları. Bilgiden Köln Kitap Kulübü'ne uzanan pratik burada devam ediyor. Bütün kitaplar temel kitabın yardımcı materyalleri, kimileri örneklik, kimileri ibretli kitaplar olarak burada depolanıyor. Haritalarda Berlin, odamda taksiciler cirit atıyor. Zaman zaman adını anan olsa da Sosyal Bilimciler Derneği okulu bitirme çabaları aylar geçtikçe sönmeye başlıyor. Bir iki sıra dışı doktora tamamlayıp ülkesine dönen dışında birer ikişer evlilik, iş hayatına atılma döneminin başlaması. Bu vasatta Yorkstraße'daki evimizin geniş odası ihalemin gelmesi öncesinde taksicilerin haritaları serip yazılı sınav için ezber yaptıkları bir alandı. En kısa yoldan hangi caddeleri geçerek falan yerden filan yere gidilir. Henüz gidip görmediğimiz yüzlerce caddeyi, mekanın ismini burada duyuyoruz. Sınavı kazananlar taksi şoförü olarak pistte yerini alıyor. Zamanla kendi taksisini edinenler oluyor. Şimdi 30 yıllık bir tarih içinde yaşlanmış taksiciler onlar. Cepleri para görmeye başlayanları kaybolmasınlar için zaman zaman uyaran kardeşleri vardı. İngiltere'de bazı sol kooperatif hareketlerini örgütleyen vicdanlı iş adamları örneği gibi. Latin Amerika'da kurtuluş ilahiyatı heyecan yaratırdı. İlhami'nin bazen tekrarladığı hoş bir benzetmesi vardı. Yaşlanmış, ağzında dişi kalmamış bir köpeği yeni sahibinin bir gün önemli kahramanlıklara imza atacak bir bilge köpek olarak boşuna beklemesi gibi. Birçoklarının dilinde anlattıklarımıza anlar gibi kafa sallar olduklarını, aslında ağzında dişi kalmamış hayvancık gibi içlerinin çürümüş olduğu gerçeği ya da hayatın cazibesine aldanarak kaybolmaları. Şimdi gençlik heyecanıymış diye söyleniyorlardır herhalde. Kur'an için farklı okuma projemiz var. 1994 bahar ve güz sömestrlerinde teknik üniversite salonlarında verdiğimiz seminerlerden biri doğrudan tenvir okumalarıyla ilgiliydi. Kur'an için farklı bir okuma projemiz var. Benzeri ama daha kapsamlı olanını gelecek yıl, yani 1995'te Ruhrberg'de vereceğimiz tanıtımında şu paragrafların yer almış olduğu seminerin Kur'an'ın akademik uğraşlar ötesinde bir aile eğitim kılavuzuna, bir toplumsal eğitim kitabına dönüştürülmesi için neler yapabiliriz? Kur'an okumada sorunlarımız nelerdir? Özgün ağırlığı yüksek, kavlen sekîla. Bir siret okumasıdır bu. Siretin devam ettiğine şahitlik. Öyle olunca siyerin erkek ve kadın kahramanlarının da iki ayrı seminerde buna eklenebilirdi. Teknik üniversite seminerlerimizde. Biri Ebu Zer üzerine, diğeri Hatice Fatıma Zeynep üzerine. Bir arkadaşımız tarafından İlhami, Ebu Zer, onu tanır mısınız başlığıyla sunuldu. 3 ışıkta açımladığımız Hatice Fatıma Zeynep çizgisi ise 4 Ağustos 1988'de Şebi Aruslar için toplanan ailelere hatırlatarak paylaştığımız ailenin son zirve isimleriydi.
Bu rol modeller üzerine kurulan yuvalarda evler nurlanır, evlere nur çocuklar yuvarlanırdı. Bakarla yürürdü erkek, say, bakarla kaidesi olurdu yuvanın kadın vakfe. 1994 Kasım'ında ilki, yani annem, 1997 Kasım'ında birlikte 3'er aylık misafirim oldular. Varlığıma vesile kılınan, beni Adem'e bağlayan köklerim. Günün onca namazında dualarla kendileri için Rabbin huzuruna durduklarım. Burada Türkiye'den daha çok tenvir etkiliklerine tanıklık etme, katılma bahtiyarlığını yaşattılar bize. Şimdi babamı rahmetle anıyor, anneme hayır dualarımla önümü görüyorum. Hayrul halef olmakla yükümlü, rahmet olmayacak sadaka-i cariyeler bırakmakla yazgılıyız. İslam Federasyonu diyalog toplantıları. Tenvir okumalarında birlikte olduğumuz gençlerin bazıları bu isimli İslam Federasyonu bir cemiyette diyalog toplantıları başlıklı buluşmalar yapıyorlar. Örgütün başkanı Yahya Şulski isimli bir Alman Müslüman. Geçenlerde onun da rahmetli olduğu haberini aldım. Ya bunlar tıklandıklarında ilgili haberlere ulaşılabilir. Derin bir müdahale ile bu şubenin çalışmalarına yeni bir rota vermeye başladık. Her buluşmada Hz. İsa'nın siyerini karşılaştırmalı olarak bir Müslüman inisiyatifiyle vermeye çalışıyor. Yazılı tutanaklar paylaşıyorum. İsa'nın bu topraklara nuzulü bu demek. Yine ahında verdiğimiz sözün peşindeyiz. Eşhedü enne İsa Resulullah. Bu ümmetin Mesih'i olan Ebu Zer misyonu ile Berlin havari olmak nasıl olurmuş görmeli. Görüldüğü üzere tertiller döneminde kullanacağımız, yani Türkiye, nakipler kelimesi için hazırlayıcı pratikler olmuş bunlar. Yine çalışmalarımızın tüm parçaları değişimde yayınlandı. Türkiye dönüşümüzden sonra Almanca hazırlanan Nun dergisi için de bu İsa Siyeri çalışmalarımız tercüme edildi. Derginin linkini aradım. Hiç alakasız başka Türkiye'de çıkan bir dergi çıktı karşıma. Bir First Lady'ler için teksir pazarlaması yapıyorlar. Tuhaf bir dergi. TFT, Ofaner Kanal, AYPA kanalcılar. Berlin'de özel yerel yayın yapan çok sayıda TV oluşumları var. Çoğunlukla göçmenlerin yararlandığı Offener Kanal adlı bir belediye stüdyosunda haftanın çeşitli saatleri kaset ya da canlı yayınla program yapanlar olduğu gibi AYPA, TFT gibi gün boyu yayın yapmaya çalışan özel kuruluşlar da var. TFT, Milli Görüş'ün Berlin Şubesi'nin bir çalışması. Aralarında anlayış farklılıkları olan hocaların bazen birinin, bazen diğerinin çizgisi hakim oluyor televizyona. Bazen uzun boylu Erbakan konferansları varsa bazen Zeki Müren'den şarkılar dinleyebiliyorsunuz. Türk özel televizyonlarının yaygınlaşmasıyla izlenirliği gittikçe azalsa da yerel haber almada bir alternatif olabiliyorlar. Genç kuşağın Türkçe yazılı, görsel medya pek ilgisini çekici değil. Ne talebimiz olduğu ne de onlar tarafından çağrılmadık bu Berlin'e seslenen mikrofon kameralara. Kombasan ve diğer holdinglerin ortaya çıktığı dönemde büyük oranda onların reklamlarıyla finanse edildiler. Engin Esin Noyanları mahalle değiştirmeden önce Alpa'da yayınlanan Berlin konseri üzerinden tanıdım. Offler'da Bahailere sistematik yayın yapıyorlardı. İran'dan başka devrim karşıtı göçmenlerin kültür ya da politik yayınları yoktu diyerek değişik göçmen TV yayınlarının da bir haritasını verdim. 3 kez Kayseri'ye dönme. Blöf mü? 11 yılı aşkın diaspora yıllarımızda 3 kez ciddi dönme düşüncesi girdaplarına girdim. Her birini ilgili çevrede paylaştım. Yani Berlin'de Almanya'da kastediyorum. Kasım 1990'da Solingen, Ağustos 1994'te Berlin, Ağustos 1996'da Köln. Üzerine konuşmak şimdi bile ruhumu karartıyor. Blöf olduğunu söylemek haksızlık olur. 1988 Ağustos'unda kararın tersinden Almanya yönünde realize edilmişti. Temmuz 2016'da Mekke zorunlu istikametiyle ile ilgili dönemde konuşacağım. Bir çıkmaz sokaktı. Tenvir tertil pratiği nazariyesi bağlamında burada bu kararlarla Yunus Nebi pratiğiyle Allah'ın arzı geniş değil miydi ilanmasının neresindeydi bizim bu çıkışlarımız? Mekkilik döneminde konuşalım bunu.
Essen'de yine camideyiz. Yalçınolu'dan Şeyho'ya, Pamak'a. 17 Aralık Avrupa Birliği'nin önemli bir toplantısının olduğu günlerde Essen'de toplanıyor Batı Almanya kuşları. Bu kez toplanma mekanımız Yalçın İçyer'in imamlığındaki Essen Camii. Konuşmam üzerinde Ulumen Hikme Enderun dersleri sırasında bahsetmiştim. Berlin Okulu başlığını taşıyan konuşmamız daha çok nazirat üzerinden tenvir ameliyesiyle birebir içeriden değil. Mekanımızın cami olması, onun kürsüsünden vaazlar değil konferanslar irat edilmesi, burası şartlarındaki harmanlamalarımızı çok iyi yansıtıyor. Bir iki hafta kadar bu sanayi şehrine mücavir coğrafyada dolaşıyoruz. Mülheim, Düsseldorf, Solingen ila. Başka zamanlarda da cami kürsüsüne davet edilmişliğimiz oldu. Hazreti Fatıma için bir anma toplantısında ricalar üzerine çıktığımız kürsüye ev sahiplerimize mikrofondan şimdi Sünni hocalarımızdan Kemal diye takdim etmeleri hayli şok edici, alışık olmadığımız kalıplardı. Hocalık başlı başına sorunlu bir kategori, takdimcinin mezhep vurgusu önce ayırarak sonra bağrına basan enteresan, mesafe koyucu bir etiketlemeydi. Asıl Yalçın Hoca'dan bahsetmeliyim. Malatya ve çevresi coğrafya ve etkisinden, kader olan coğrafyaya kendi inisiyatifine bırakılmış cüzi iradesiyle renk katmaya çalışıyor. O da her birimiz gibi. Burada bulunmasının hukuki zemini iltica. 12 Eylül rejiminin bizim cenahtan Almanya'ya attıklarından. Alak suresi üzerine hazırladığı bir kitabı vardı. Anlaşılacağı üzere Kur'an'ı merkezine alan ve siyere yaslanan çalışmalarının bir parçası da o. Benzer etkinlikteki birçok kişi hoca ile uzun sakal ve taşıdığı cübbenin nasıl bir uyum içinde olduğuna akıl erdiremezdi. Kürt sorununda derinlerine yaşandıkça Türklük gurur ve şuuruyla yoğrulmuşlar da hocaya samimi bir sıcaklık duyamadılar. Duvarları yıkmaya çalıştığımız yerde biraz da bu yıkışa hizmet etsin diye hoca ile yan yana olmaktan mutluluk duyduk. Berlin'e zaman zaman arkadaşlarımız davet etti. Son yıllarda Türkiye'ye girip çıkabildiğini biliyoruz. Yani bugünleri kastediyorum. Afrika gibi mağdur mahrum coğrafyaya da iyilik meleği olarak kanatlanan bir kimlikle izliyoruz onu. En son sosyal medyada bir sayfamızda paylaştığımız Rabıta-i Mevt arka plan resmimiz nedeniyle selamını aldık. Bir gün hocanın yanında, gıyabında hep saygıyla andığı hocası Şeyh Duman'ı misafir olarak bulduk. Osmanlı yazısı üzerine Türkiye'de sayılı uzmanlardan. Devlet birçok belgenin okunmasında onun birikiminden yararlanıyor. Malatya tarihi ise onu birçok ünlü kişinin Arapça öğretmen olarak tanıyor. Çekmegilliler, Said Ertürkler üzerinden alınan Malatya çizgisinin Eserli müftü İsmail Hatip Erzen'e inen soy ağacını şifai olarak Şeyh Duman'dan dinliyoruz. Bir başka sefer daha uzun süreli kalmak üzere gelmiş hocanın yanındaki misafir Mehmet Pamak. 12 yıl sonrası anayasayı yapan milletvekillerinden biri. Sonra tövbekar, Muhafazakar Parti kurmaktan da tövbekar. Benzer radikal bir kopuşu kendisi üzerinden ben cahiliye günlerimde diye konuşarak sıklıkla tekrarladığı gibi muhataplarından da benzer bir duruş beklentisi içinde. Kısa sürede bizim Berlin'de uzağında olduğumuz bir dönemde başlattığı derslerle Kaplan dönemindeki tekfirci dilin küllerinin yeniden alevlendiğine tanıklık edilecek. İslam dünyasına yapılan kimi çevirilerle anılan kişiler ve Medine vesikası söylemleri Pamak'ın dilinden payını alıyor. Almanya'daki mülteci ve kısa süreli kalışlarla herkesin de böyle dalgalanmalar olacak. İlgili birkaç isim üzerinden daha yeri geldikçe konuşuruz. Duman, Pamak ve Yalçın İçyer isimlerinin içinde birlikte geçtiği bir cuma namazı etkinliği Ankara'da kurdukları bir vakıf üzerinden duyulacak Türkiye'de. İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı bir ara gazetelere haber olmuştu. Burada kılınan bir cuma namazı. Şeyh Nazım, Yeni Osmanlı, Eski İngilizciler. Nisan 93'te Özal'ın ölümünden sonraki bir zaman diliminde Berlin'i ziyaretinde yukarıda andığım yerel Türk TV'lerinin birinde ki mülakatta görmüştüm şeyhi. Spiker cenazedeki Şeyh Usta Osmanoğlu'nu onunla karıştırıp o günü soruyor. Şeyh üzerine yatacağı bir keramet fırsatını değerlendirmede gecikmiyor. Gerçi o sıralar biz Mekke'deydik ama olur böyle şeyler evladım diye uyandırmayı istediği etkiye uygun sesine, vurgularına dikkat ederek.
99 depremi sonrasında gerçekleşmiş bir kehanetleri varmış gibi neşeyle anlatıyorlardı. Şeyhin kaç ay önce kıyametin vakti geldi, malınızı mülkünüzü satın, Marmara'ya kaçın dediğini, Marmara'dan kaçın dediğini. Erbakan'ın vefatı sonrasında bu kez cenazede görülmesi üzerinden değil, niçin olmadığı yolunda sorulara muhatap kılındı. Birçok şey orada ama Kıbrıs'ı yok. Cevabı şu oluyor: onlar uğurladılar evladım. Biz öte tarafta karşıladık. Gönlünüz ferah olsun. Yeri eğidir, eği. Kıbrıslı çoğu Kıbrıslı gibi İngiliz vatandaşı. İngiltere'ye sığmaz papayla Gülen gibi buluşmuş. Amerikalıları gezmiştir. İngiltere mümtaz bir yerdedir. Toz kondurmaz. Prens gizli Müslümandır. Göbek adı Hüseyin'dir. Ramazanlarda oruç tuttuğu anlaşılmasın diye İngiltere dışına tatile çıkmaktadır. Hatta hanedan ailesinin Seyit olduğunu söylemeye kadar işi vardıranlar var. Bu kadim sevgi cemaati Almanya'da Yeni Osmanlılar diye örgütleniyorlar. Kanca attıkları bir şehzadeleri olduğu da söyleniyor. Birçok Alman Müslüman var içlerinde. Toplantılarına annemi götürüyor bir gündüz. Kursiyerlerimizin annesi Emire Hanım. Kızlarını paylaşamıyordu öğrencilerimiz. İyi ki hiçbiriyle gerçekleşmedi bir evlilik. Şeyhin prensi bir haftadır Kral 3. Charles olarak anılıyor. Hala 96 yaşındaki annesinin naaşı toprağa verilebilmiş değil. 70 yıldır yuvarlanan bir taç Eylül'de Londra Köprüsü'nden düştü suya. Bu 70 yıllık metaforunu 10 Kasım 2008'de Mekke'ye kalkan uçağımıza yürürken çalan sirenler vesilesiyle mırıldanmıştım. Yeni bir analoji kısmeti burayaymış. Wedding'deki evim baskın Dücane. 95'in ilk ayından itibaren Köln bölgesindeki arkadaşlarımızın organizesiyle ay başları hafta sonunda intensif kurslarla ulum dersleri vermeye başlamıştık. Berlin'e geçtikten sonra başladığımız bu nazariyata göç öncesi tanıklık etmedikleri için istifade dışı kalmak istememişlerdi. Dördüncüsü için Nisan başında Köln'e geldiğimizde arkamızdan gelen haberle iskan kartlarımızı tekrar yeniden karmamız gerektiği anlaşıldı. 16-17 ay sürecek olan bir ara Köln dönemimiz başladı böylece. 31 Mart gecesi Wedding'deki evimizin kapısını hızlı hızlı vuruyor polis. Dücane ancak yatağının başına dikilince uyanıyor. Berlin'de olmadığım için İlhami misafirleri gecelemeler için benim eve getirmiş. Seyit Ahmet'in Nisan ortasında planladığı Hollanda kampı için davetli misafirleri. Zaten 2 hafta sonra tekrar buraya gelecektik. 95 ortalarından itibaren Almanya'da en alttakilerin bu Günter Wolfgang denen bir Alman yaşayan Türkler için yazdığı bir romandır. Altına çekilecek hukuki statümüz. Ensemizde bize dokunacak bir komiser elinden kaçan. 74'lerde çocukluğumuzda izlediğimiz Kaçak dizisinin doktoru bizdik şimdi. Richard Kimball değil Kemal. Zeybeli'nin yeğeni Kemal. 7 yıl aradan sonra tekrar karşılaşıyoruz. Berlin'de ikamet eden akrabaları varmış. Adaşım Kemal. Zaman zaman buralara bu vesileyle gelirmiş. Bu sefer de sonraları özel bir davetle değil, bu ziyaretler bağlamında Ulumen Hikmet çalışmalarında sohbetimiz oldu Hikmet Bey'le. Dücane ile Berlin'de evimize kalmalarından daha önceki aylar. Dücane 12 Eylül ülkücü mahpuslarının İslamcı aydınlanma ile hapishanelerden İslamcı aydınlanma ile terhis olanlardan. Uçlardan uçlara yazı kalem dergileri çevresinde bulur kendini. Almancasını, İngilizcesini geliştirir kendi gayretiyle. Bunun getirisiyle Bağbale'de ekmek parası bulmaya başlar. Üniversitede okumamışlığın eksikliğini kendini eğiterek gidermeye çalışır. Şeyh Oduman'ın tezgahından geçmiş Hikmet Bey'le de yolu kesişir. 6 yıl sonra 2001, Berlin'de uzun süre dil kurslarına gidebilmek için geldiğinde ise yemek yediğimiz lokantada olduğu kendisine söylenmesine rağmen Hikmet Bey'le selamlaşmaya tenezzül etmeyecek kadar başka mecralara kanatlanmıştır. Dil demektedir, mantık demektedir, aşmıştır arkadaş. Yeni oluşturduğumuz kuşaktaşlarımız için grupta gruplanamayacak kadar nevi şansına münhasır bir Hint kumaşıdır. Hemen siler kendisini. Fareli bir köy bildiği metropolde kavalını çalmaya başlar Fil Kulesi'ndeki kemancı. 10 yıllar sonra metropollere Tanrı'nın falan gelmeyeceğini anlayıp kulesini yıkıp kulübesine çekildiğini söyleyen bir edebiyat parçalaması ile ara sokaklarını gezdirdiği Taliban'ını ortada bırakacak şaşkınca.
Yaşıtları bile yeni yetme ergen kalmaktadır onun vardığı ufuklarda. Bok denizinde yalancı dağlar yaratan yaratıcıdır artık. Yaratıcı fikirler sandığı geç kalmış pozitivist anakronik aydınlanmacıdır. Spinoza mı olsa Kant mı kararsız. Kıymeti çok sonralar anlaşılacak büyük hediyeler armağan etmektedir sevgili ülkesine. Ancak içeriden gelen biri başarabilirdir bu aydınlanmacı hesaplaşmasını. Laf yapan ağzına baktıkça yurdum filozofları bir hoş olmaktadır. Eş değiştirmiştir. Şeyh Ekberlerden yerini rahmetli Atatürk almıştır. Falan filan. Laf uzattım biliyorum ama Berlin'de dolmakta olan havuzu tam da bizim ayrıldığımız bir zaman sonrasında direne eden bir kaçak delikti kendileri. Ayılması zor oldu Polyanaların Berlin'de. Birinci dönemi böyle sonlandırmış oluyoruz. Arada bir 16-17 aylık Köln ikametimiz var. Nisan 95, Ağustos 96 arası. Köln'e ayda bir giderken Köln'de geçecek 1,5 yılımız başlıyor. Türkiye'deki özel sonrası siyasi istikrarsızlığın refah yol hükümetiyle kırıldığı 96 yazına kadar sürecek dönem Köln'de tenvir kampındayız. Hazari mevsiminde de hep bir kamp aslında. Dünya hayatı yolda oluş demek. Vasatı asliye varana dek hem kamplardayız, hep ocak altında. Bir bakkal avlusunda belirlediğimiz 92 surelik oturmuş sıralamalı tenvir okumalarına da Haziran başlarında bir merhale daha ileri taşıyarak tekrar döneceğiz Berlin'de. Acı barış sonrası, böyle nitelemişti Aliye, Bosna'nın kaderinin nerelere evrildiğini gözlemleyeceğiz. Durulmayan Kafkaslardaki Çeçenlerin gemi eylemlerini değişim bürosunda izleyeceğiz. Macera dolu Amerika günleri. Bosna'da sahte kurtarıcı Clinton Amerikası'nın çevireceği maceralara bir fon müziği gibi sabahtan akşama oda arkadaşımız Hasan'ın macera dolu Amerika çalan kasetleri eşlik edecek. Abi Rafet buradan gitme, babası imammış gibi magazin kültürümüzü besliyor. El Roma'nın Amerika'sına da diğerlerine de alışkanlık kesbediyoruz zaman ilerledikçe. Elazığ'da otobüs garlarında kulaklarımıza dolan Ferdi Tayfur aşinalığımız gibi Dortmund'daki ilk günlerimizde maruf bestelerin güftelerini olan aranje etme tutkumuz şimdi garip diller arası kolajlar yaratıyordu. Einbahn Strasse'ye benzedi gönlüm, olsan filan diye devam eden. Ama bana çok şeyler hatırlatır. Hasan, yaşamak zor sanat diye kalkacağız çoğu sabah ranzamızdan. Hollanda kampı. Sivaslı arkadaşımız Ahmet organize etti. Hikmet Bey'e Dücaniye'ye teklifler olmuş. Bir ara Selefilerin korsan ziyaretine, mobbingine maruz kalıyoruz. Başkalığını, şehirliliğini vurgulamak isteyen Dücani arkadaşımız fırsat buldukça şortunu kuşanıp havuzlara koşuyor. Rahatsız edip etmemek umurunda değil, fosur fosur duman altı ettiği ortamlarda konuşmanın, boşalmanın doruklarında koşuyor. Saatler önemli değil, onun saatine uygun gece yarılarına sarkabiliyor ortam. Ertesi gün programlarında sarkmanın onda yaratacağı bir çekingenlik yok. Ezmeden haz alıyor. Yarbuzi hızını alamamış, 96'ya girerken yılbaşının müritlerinin de bulunduğu bir Remşahit gecesinde geçireceğiz. Onu aşağıda bahsedeceğim. Kamp sonrası, Hollanda kampı sonrası bir süre kaldılar Köln'de Hikmet Bey ve Dücane. Kaplan'ın Camii'nden Köln Katedrali'ne birçok yeri dolaştırdı rehber arkadaşımız. Kendisine kalan resimlerinden bir kopya gönderme zahmetine katlanmak aklından geçmedi hiç. Anlam çalışıyor o sıralar. Fıkıhtaki lafzi mefazlar üzerine yol alalı bizim 10 yılımız oluyor. Başörtüsü risalesi ve benzeri hararetli konularda bu literatürden beslenerek konuşması hoşuma gidiyor. Çıkarımlarda her zaman anlaşmasak da kalem çizgisinden bu tarafa doğru evrilmesini olumlu buluyorum. Yarattığı ve yenişmek için küçümsediği her dönemde birilerini diline doladığını göreceğiz. Köln'de gıybetimiz Hüseyin Atemi üzerineydi. Eyhat, şimdi o Risale'yi, Başörtü Risalesi, bir daha bastırmadığı bir çalışma olarak anıyor ve o Dücani'yi aşmışlığını paylaşıyor yeni edindiği kulaklara. Kitabı kapa, kadını aç diyen Seyit Bey'le hesaplaşan bayımızdan Seyit Bey'e rahmet okutacak bayımıza doğru seyreden bir trend. İnleri ve ofları tepetaklak olmuş. Reçel yapmayı bilmiyor diye ayıpladığı mahalledeki kız arkadaşlarından
Verdiği sanat dersindeki uryan resimden dolayı haya eden ve kendisine de haya arayan hanım kızı tiye alan küpeli Zeki Yamani sakallı öğretmene. Aydın Pipos'ta kullanıyordur artık şehirli. Yavru'den kitap ve Besni Kırşehir. Ahmet'le tanıştığımızda elinde babasının Yavru'den kitap diye nitelediği Celalettin Vatandaş'ın vahiy kitabı vardı. Baba, amca, kayınlar çevresi Kaplan cemaatinden. Sonra Köln yakınlarındaki postaki evinde geniş kütüphanesine tanık oluyorum. Benzeri hacim ve seçkinlikte civarda çok az ev kütüphanesi vardı. Hem Berlin'den misafireten geldiğimde kaldığım kitaplı odamda hem ödünç olarak götürerek yararlandım. Kamp ve derslerimizin organizelerinde ön alandı. Birçok Köln merkezde şehir ziyaretimizde otomobilinin başındaki sürücümüz oydu. Yerinde esprilerle zaman zaman basan efkarımızı dağıttı. Sağ olsun. Küçük ikiz kızları babalarının ağzından adım sanarak benden üstad amca diye bahsederlermiş. Yetişmiş gelinlik çağda genç kızlar olarak Türkiye ziyaretlerinde gördüm. Maşallah. Celalettin'le Kayseri'de 80'li yılların ikinci yarısında tanışmıştık. Aracı olan arkadaşı yanılmıyorsam ondan İstanbul'da Ahmet Sarı Hoca'nın çevresinden diye bahsetmişti. Fıkıh Sünne mütercimi. Mucur'daki evinde ağırladı bizi bir gün. Mevdudi'nin iyi hareketlerinin Pınar'daki yeni basımını redakte etmiş. Yer yer geniş dipnotlar koymuştu. Sanırım Ahmet'in Vatandaşın kitabını okuduğu sıralar o Besni'ye yakın tayin olmuş Adıyaman bir öğretmendi. Birçok defa ağzım yandığı için artık kimseye eski tanışıklığım üzerinden kefil olmayı bıraktım. Zaman insanları değiştiriyor. Siz dünü üzerinden ondan bahsederken o şimdi başka bulutlarla yol alıyor olabiliyor. Vatandaş üzerinde söylemiyorum. Dolayısıyla olumlu olumsuz bir yönlendirme yapmak istemiyorum onun hakkında Seyit'im. 2000'li yıllarda Ahmet Sarı adına yapılacak olan bir sempozyum için davetiye aldım İstanbul'dan. Akif'e de referansla asrın idrakine söyletilecek İslam başlığını taşıyordu sanırım. Fiilen katılamadığım toplantılara El Kariya üzerine yazılı bir tekst gönderdim. Sempozyum kitaplaşırken ona da yer vermişler. Bizim oturumun başkanlığını Aliye Çınar Hanım yapmış. Böylece tenvir okumalarından bir sureyi sempozyum kitapçığına eklememiş olduk. Hasan Mezarcı kitabı Mesihiyet. İzahı en zor dönüşümlerden birine Köln'deki aylarımızda tanzim etmeye başlıyoruz. Partisinden soğumaya başladığını biliyorduk. Yaptığı radikal çıkışları, Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi ve dikta yıllarıyla hesaplaşmasını her an kapatılma korkusu altında yaşayan bir partinin kaldıramayacağı aşikardı. Belki de partiden ayrılsın ama mücadelesini bağımsız olarak sürdürsün beklentisi içindeydiler sanırım. Dokunulmazlığı kaldırılmak istenirse ne yapacaklardı peki? Daha radikal bir dönüşüme önderlik eder beklentisi içindeyken izleyicileri onu mahir bir kaynak, Aydın Menderes gibi isimlerle Özal'ın çizgisinde yeni bir parti kurma teşebbüsü içinde gördüler. Duyduk ki Almanya'da Köln'e yakın bir yerlerdeymiş şimdi. Pamak'ın tam tersi bir istikamette emekli müftü Gürcü Hasan. Bir gün çala kalem yazılmış, intibaha verilen bir tomar el yazması mı, daktilo edilmiş halde miydi? Şu an net hatırlamıyorum. Bir kitap çalışması olduğu söylenen yazılar bıraktı arkadaşlar masama. Hasan Mezarcı, bastırmadan önce okuyup kanaat bildirsinler diye sınırlı sayıda kişiye gönderiyormuş. Sanırım hem imlası hem de içeriği üzerinden altını çizip not düşmediğim hiçbir sayfası kalmamıştı. Üzerindeki ismi görmesem 2-3 sayfadan sonra kaldırıp atacağım bir metindi bu. Hala inanamıyorum. Bu 80'lerin başında Elazığ'da kaldığımız yurtta yakın bir kahvanede haftanın belirli günleri oynayan, renkli çekilmiş Turan Oflazer'in yazdığı, Regis Nilgün Çakmaklı'nın yaptığı 4. Murat tiyatro uyarlaması filmindeki Sultan'ın ordusuna çeki düzen vermek için bu Kur'an'dır diye başlayan cümlelerle tekrarlanan ünlü konuşmasını yıllar sonra bir milletvekili sıfatıyla yurdun birçok köşesinde yaptığı konuşmalarda tekrarlayan mezarcı mı karalamıştı önümdeki metindeki cümleleri. Tekrar eline ulaştı mı düştüğüm notlarla dolu metin bilmiyorum. Her geçen gün değişik ziyaretçilerden gelen haberler daha inanılmaz bir şehir efsanesi yaratıyordu adı etrafında. Mesih İsa olduğunu filan söylüyormuş. Mehdi'ye bile bir noktaya kadar ihtimal verilirdi de Mesihlikle nasıl buluşurdu bir eski müftü? Ziyaret edenlerle kafa bulduğunu düşündüm. Ama muhakemesi kuvvetli kimi isimler de benzer tanıklıklarla döndüler.
Sonra tüm Türkiye'nin bildiği bir fotoroman çıktı ortaya, biliyorsunuz. Reha Muhtarvari habercileri azarlayarak karşınıza Mesih çıkmış, sorduğunuz soruların kalitesine bakın. Elbisemi kim dikmişmiş, kuaförüm kimmiş? Hiç akıl sağlığı yerinde olmayan bir adamın sözleri değildi bu. Reha'nın kıvrak bir zekayla kotardığı cevap da duruma yerli yerinde bir kapak oldu. Affedersiniz ama ilk kez bir peygamberle konuşuyoruz. Bilemedik ne soracağımızı. Bir efsane böyle gündemimizden çıkmış oldu. Hilafet isteyen müftü, şimdilerde Erdoğan'ı devirme koalisyonunda ondan bile medet uman sosyal medya fenomenleri var. O da kanatlarını ateistten Krişnacılara, Budistlere kadar genişletti, evlendi, tadını çıkarıyor oyunun. Evrenselci tarihçilerin sahip olmadığı karizmayı ardına almış, bana tanınan yetkiyle onu kaldırıyorum, bunu itiraz ediyorum diye reformlarını yürütüp mezkur vaizleri çatlatıyor. Laikler Müslümanın delisi akıllısından iyiymiş diyorlar. Kerpen-Bürül günleri. Köln civarında çeşitli beldeler. Bazen günübirlik, Kerpen, İGMG kütüphanesi vesaire. Bazen haftalar aşan misafirliklerimiz olabildiği yerler. Bürül. Haziran'da bir süre Bürül'de bir arkadaşımızın çatı katındaki itikaf odası denebilecek bir çalışma mekanında etütlerim var. İtikaf için birkaç saatlik zamanı bile kast. Mekanın bir mağara yalnızlığı olması gerekmiyor. Başarabilen için içinde kitapları, kopi makinelerinin bulunduğu bir hücre de hiraya dönüşebilir. Ev sahipliği için Hasan kardeşimize müteşekkirim. Ara dönem Köln tenvirleri için geçmemiz gereken Nur Dağı buymuş diye anlıyorum bugün. Mağara gençlerinin sevk edildikleri bir avniyet keyfi gibi de görülebilir belki. Dış dünyaya karşı kulaklarımız kapalı değil ama bir süre dış dünya için biz zaruri gaybetteyiz. Düsseldorf'taki irşat favorileri dışında Hasan, Köln'de Aztek adlı bir kültür şirketinin çalışanı. Bura şartlarında edinilebilecek bir nimet meşgale. Böyle imkanımız olsaydı kim bilir biyografimiz nasıl bir akış izlerdi. Hasene fit dünya sehminde. Usru mu hayrımızaydı yusur mu? Bilen özne biz değiliz. Hakkımızda daha hayırlısı olanı seçen bir seçicinin tercihinin kıymetini anlamak için üzerinden bir değir geçmesi gerekiyor insanın. Zorluklar pişiriyor. 95'in başlarında Berlin'de çalan telefonumdaki acılı ses Hasan'ındı. Ercüment Bey'in vefat haberini paylaştım. İlerleyen yıllar o çevresinde bir çizgi nüansı olarak iktibastan yönelişlere doğru bir kırılma yaşanacak. Sanırım son olarak 94'te Ramazan abinin davetlisi olarak geldiği Berlin'deki konferansında dinlemiştik. Eşi yanı başında bir dava heyecanı ile kitlenmiş, vahdet etmiş olarak görüyoruz onları. Türkiye'deki parçalı yapıların bunu Almanya'ya taşır tasarruflarından rahatsızız. Burası için bir ilafın derinleşmesine hizmet etmiyor. Hizipler halinde ayrışmaların vesilesi oluyor. Bu rahatsızlığımız daha başka isim ve yapılar üzerinden de zaman zaman anlatımlarımıza yansıyacak. Yani iktibas ve yöneliş arasındaki kavgayı anlatıyorum. Kitaplardan, dergilerden seçtiği yazılardan broşürleştirdiği birçok çalışmayı Hasan bu odada üretiyor. Bizim hikmet çalışmamız daha sonra aile halkımız ünyesinde Ebu Zer, Üç Işık gibi çalışmaların da içinde yer aldığı Alak Kalam suresinden kavram broşürleri, diğer konulu risaleler burada neşredildi. Türkiye'deki erken dönem sureleri üzerine yapılmış bir süreli yayındaki makaleler edisyonumuz sonrası burada kitapçık hüviyeti kazandı. Bulacın meali için bir yerde ağzımızdan çıkan bir nüzul sıralı baskısı olsa dileği gerçekleşmiş olarak çıktı karşımıza. Ecir bulasın sevgili Hasan. Folyeler üzerine projeksiyonlarla kullanırız diye birçok önemli haritanın kopyalarını çıkardım. Kütüphanesinde uzun okuma saatlerim oldu. Bir gün şehirdeki bir oryantalist kütüphaneyi ziyaret ediyoruz. İslam Tetkikleri Enstitüsü'nün dergisi gibi yarım asır öncesine giden Türkiye Neşriyatı'nda bulunduğu mekanda gıpta ile vakit geçiriyoruz. Mısır'da, Şam'da, muhaceret günlerinde Musa Carullah'ın haleti ruhiyesi sarıyor. Rabbin bilgisine emanet ederek kendimizi imkanımız ölçüsünde olanla sınırlıyız da teskin ediyoruz içimizdeki suçlayıcı sesleri. Ucundan kıyısından takdis ediyoruz. Yapamadıklarımızdan dolayı bizleri yargılayacak kuşaklar insafı elden bırakmasınlar diye. 2 sene sonra kızımla beldedeki yani Bürül'deki Fantaziland'da bir tam gün geçirmek için trenimiz içinden geçtiğinde Bürül'ün içinden geçenleri okuyamazdığını uğrum. Dünya hayatının işte böyle bir oyun ve eğlence olduğu üzere minik dünyasına
tertil okumalarıyla gireceğim 1997 yılı. Aile halkası, broşürler, Ebu Zer, üç ışık kavramlar. Haziran ortalarına doğru Mülheim'daki mekanımızda Taceddin Gerdahı günlerini hatırlatırcasına aile halkamız alakla standart alıyor. Yani yeni bir okuma halkası başlatıyoruz. 4 yıl önceki başlangıcımız olması gereken gelişmeyle artık bir aile halkasına dönüştü. Her çarşamba bir araya geliyor familyeler. Mekan çocuklar alabilecek genişlikte değil maalesef ama hedefte bunun olduğu aşikar. Basılan sure broşürlerinin kapağında markalaşan bir kum saatimiz var. Seyit Türkiye ziyaretinde buradaki sure broşürlerinin kapağında onu görünce gülümsüyor. Değiştirmemişsin diyor. Bazı şeyler ısrarla tekrar edilirse anlaşılırlık imkanına kavuşuyor çünkü. Zamanı çağrıştıran motif insan suresine gönderme demek. İnsan diye anılmak için üzerimizden geçmesi gereken zamana atıf. Hem doğum öncesi halkımız hem rüş çağında hulkumuzun kemali için. Muharrem'den Ramazan sonrasına 40 hafta emekle besler anne cennetinde rahmi hars. Eşinden bir alak emanetini. Sükunet mekanlar olan evlerinde Mısır'da Darül Erkamlar, dış dünyanın tehlikelerine karşı baba bir koruyucu kanat olarak titrer, alak düşük yapmasın diye. Alakın menkıbesi ve çalışması ilham aldığımız bir yazıya katkılarımızla böyle ortaya çıktı. Broşürlerimizin iç kapağında katılan ailelerin familya adları yer alıyordu. Familya Ballıoğlu gibi. Mustafa Ballıoğlu kardeşimizi taksicilik görevi başında kaybettiğimiz haberini aldık birkaç sene önce. Maraş kampımıza katılmıştı. O da artık dönebilir oldu Türkiye'ye. Elazığ'a çıkan bir hatıralar demetini Elazığlıydı. Yeniden canlandırdı bizde. O kapaktaki hepimiz bir gün böyle çekileceğiz bu fizik dünyadan. Berlin'de oturduğu kiralık evi kendisinden devralıp bir süre ikamet ettiğimiz Zekistan'daki adaşımız Kemal Aykut da bir başka ölüm haberi olarak ulaştı bize. Bir taksici daha göçtü dünyamızdan. Yine bir tarih gelecek ki o kuşak taksicilerden kimse kalmayacak Köln'de, Berlin'de. Hatıralar kalacak, yaptıkları yapmadıkları. 10 günlük dünyada değmez kavgalar ne kadar anlamsızmış görülecek. Taksilerin geçip gittiği bir caddeler ağı dünya hayatı, menzil. Dünya hayatının tek gerçeği olan makber. Ötelere taşınabilmiş tek döviz, gökte biriktirilen hazineler. 2 yıl sonra Nurum'la yapacağımız dersler için çocuklarla okumalar çalışmamız da 70'lerin başında bir radyo programı için hazırlanmış tekstleri temel aldı, geliştirdik. Çağrı filmini kare kare diyalogları ile yazıya dökmüş, derslerin akışına göre izleyip üzerinde konuşmuştuk. Bu 95 Haziran'da başladığımız aile halkasında. Bu tecrübeler de Türkiye teatro okumalarındaki Azize Meryem, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa temelli, Meryem Yusuf, Kasas suresi okumalarımıza zemin oluşturdu. Ruhrberg'de Kur'an okuma. 4 Kasım 1995'te Solingen'den İyalim Nurum'la Ruhrberg için dönüyor yol aldığımız otomobilin tekerleri. Bölgenin nice yerinden nice aile bizim gibi bugün seri toplantımızın bu durağı için oradalar. Ahın tebliğinde taahhüt ettiğimiz Berlin'den kıraat ve tezekkür halkaları adına katılma taahhütümüzü çıtayı yükseltmiş, Köln'deki çarşamba okuma halkamızın aile pratiğini paylaşacağız ailemizle. Bu yıl kindergarten yani anaokulu sonrası buralarda Grundschule denilen bizim ilk mektep, ilkokulumuz muadili 4 yıllık eğitime başladı. Ağustos'ta okul çantasını düzdük, heyecanına ortaklık ettik. Yeni bir çevreyle sosyalleşmede yeni bir döneme adım atıyor. Geleceğimizi çocuklarımızı kaptırmamak için yine bir çığlık, bir yırtınmak çığlığıydı Ruhrberg tebliğimiz. Paylaşılamaz, kaptırılamaz değerimiz yavrularımız. Mekke'nin Fatıma'sının yeşerdiği Muhammed Hatice tesanütlü örnek aileler özlemi. Remşahit. 96'ya burada giriyoruz. 31 Aralık'ta karlı bir kış gününde kapandığımız bir evde şehirdeki işçilerin de katıldığı bir küçük toplulukla üniversite seminerlerini yoğun bir programda tekrarlıyoruz. Tam tekrar saymak zor. Hem muhtasarlığı hem dinleyici kitlesindeki farklılık düşünülmeli. Sanırım ilkinin ses kayıtları yoktu. Aslında bunları ünlü öğrenciler için dışarıda vermemek şeklinde kararımıza rağmen çekim yapabilme ümidiyle tekrarlamıştık. Türkiye'deyken Taceddin üzerinden dijitale aktarılmış seslere ulaşsak da
oldukça zayıf bir desibelde kaydolmuşlar. 95'e girişimiz Berlin'de Mekke'nin fethi adıyla tertip edilen bir toplantı izleyerek geçmişti. Remşahid'in ilk hatırası Çelebi ile tanıştığımız bize Recep'i kazandıracak buluşma oldu. İptacılar İlhan İlkılıç. 96'da Köln'deki Ulumul Kur'an seminerlerimizin bir tekrarı için Duisburg'da oluyoruz bu ay. Yani bunlar 1 saatlik mesafeli şehirler. Bu kez ulum derslerinin bir Arap camiinde, Takva Camii, sunumu olan bir örnek sergileniyor. Video kayıtlarımız alınıyor. Kuşkusuz paralelinde bir ameli olarak tenvir okumaları yapmaları Duisburglulara şartımız. Hele Ruhrberg deneyimi İlhan'ımızdan sonra. İlhan İlkılıcı görüyorum ilk kez yaramızda. Yanlış hatırlamıyorsun adı Kaf Dağı olan bir aylık dergi çıkarıyordu. Sonra Berlin'den Kemal Aykut devralarak bir iptacı ile bir süre neşretmeye devam ettiler bu yayını. Berlin'e taşındığımızın ilk aylarında bir başka iptacı ile nahoş tartışmalarımız olmuştu. Altan Braher'deki evimde. Türkiye'de Hüsnü Aktaş'ın bile sünniliğinden bezdiği, yumruk yediği ergen gençler. Mutla piçleri diye bayrak ettikleri slogan ayetleri adeta. Yıllar sonra Türkiye'deyken eli kalem tutan bir başkası, Risalet Risalemizin bazı paragraflarından sünnet düşmanlığı çıkartıp verip veriştirecekti. Varoluş grubumuzdaki iptacı katılımcılarımızdan sanırım Sinami Orhan idim. Tevessütünü rica edip sildirmek istesek de iptacılardaki kendiliğinden zuhur ilkesi gereğince hepsi ayrı bir salkım idi. Aralarında dikey değil yatay bir ilişki vardı. Öteki de bilsen en azından Adem'de kardeş olanların takınmaları gereken askeri nezaket sınırlarını zorlayanlar, vefatı sonrası Mirza Beyoğlu'nu anan ilk dersi yaptığımızın kayıtlarına bakabilirler. Tabii İlhan İlkılıç'ın bu rigid tayfeyle bir ilgisi yok. Kemal Aykut kardeşinde. İlhan akademik kariyerini nihai sonuçlarına kadar götürdü. Genetik çalışmalarını beklediği dünya ve etik üzerine Müslümanca kaygılarını yazıp çiziyor akademik dünyada. Kaf Dağı bizim Elazığ 83'ten beri metaforumuz, mottomuz. 40 yıldır kanatlarımız oraya varmak için çırpınıp duruyor. Nun denizinden geçiyor, Demir Dağları Sat'ta terliyoruz. Hamza Bey ile tartışma. Derslerin birine o ay Duisburg'da bir konuşma için davetli gelen Hamza Bey de katıldı. Ertesi sabah bir kahvaltıda beraber olduk. Sonra Mülheim'deki mekanımızdaki İsa merkezli tartışmalar yaşandı. Biz bıraktığımız noktadaki İsa'nı savunmuştuk. Bugünkü çizgisinin o günlerde neresine kadar gelmişti bilmiyorum tabii. Örnek üzerinde yanılmış olabiliriz ama sabitelerdeki tekçi çokçu yargılarda savunduğumuz çizgi bugün de savunduğumuz çizgi. Duisburg'un içten içe açıldığı yeni dehlizlerden habersiziz. Hak Söz tarafından Türkiye'lilere duyurulacak. İnsan Hakları Derneği'nin kuruluşu. Yıllar sonra varoluş grubunda bulunmadığı gruba alıntıladığımız ve eleştirdiğimiz Dücane'nin yazısı için o gün ilaç gibi geldi diyen kardeşimiz İhsan, çok geçmeden mabet dilini savunuyorsun öfkesiyle alanı terk etti. Ah Dücane, o dönemler mütenebbilere hat bildiren Edip Yüksel, bugün müteehhilik daha ötesi, peygamberleşme değil tanrılaşma, olumsuz anlamıyla, yani bu Allah'ın ahlakıyla ahlaklamak manasında olumlu bir anlamı vardır sure verdi de. Onu kastetmiyorum şuna gönderme yaparak. Bir dönemler mütenebbilere hat bildiren, bugün müteehhillik veya olumsuz anlamıyla fersah yol olmuş, yoldan çıkmış kardeşimiz. Onca yıl yolda kalma üzerine yazıp çizip Müslümanlığı insanlıktan düşme olarak tahayyül, Hazreti İnsan olarak ölme kararlılığındaki usulün oyuncağı Dücane. İslam metamorfozunda bir ara dönemmiş meğer. Onca yılında bir geçiş dönemi mahluk olarak yaşamış. Uçtuğu bir Kaf Dağı yok, yoksun, acıması bir öykü. Kilim Sıddıkili Kamp. Son kamplarımızın birinde Kelim Sıddıkı misafirimiz. Kamplarda sona gittiğimizden haberimiz yok tabii. Çok geçmeden Kelim Bey'i kaybedeceğimizden de. Ahında senatonuzu kurun haykırışımız 1992'deki İngiltere'deki İslam parlamentosundan da ilham alan bir zorunluluk tespitimizdi. Londra 2000'lerde Pakistan kökenli bir belediye başkanı, ataları Ali Kemal'e çıkacak bir başbakan görecek. Kraliçe milenyumun ilk yıllarında yani 2000'lerde
tahta yarım asrını doldurmuştu. Yani 50 yıl. 95'lerin ikinci yarısından sonra Almanya'daki kolonimiz 5 yıl önceki bulduğumuz noktadan iç ve dış gelişmeler nedeniyle çok farklı noktalara doğru gidiyor. Gözlerimiz bunun olumlu olmadığını ihbar ediyor. Kaplan vefat etti. Kalabalıkları neler bekliyor göreceğiz. Türkiye'de genel siyasal yükselişin doğuracağı gelişmeleri Berlin'de izleyeceğiz. Buraya 95 mahalli seçimlerindeki kazanımların rüzgarları gelmeye başlıyor. Sıddıki kamplarımıza gelirken Abdülkadir Es-Sufi İstanbul Belediyesi'nin Doğu Batı seminerlerine katılıyor. İslam dinarını anlatıyor. Erbakan'ın başarılarıyla umuda kapılıyor. Erbakan hükümeti. 96 yaz ortalarında kesinleşti koalisyonun kurulması. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesinin garantisi benim mottosuyla girdiği seçim yarışı Amerikan vatandaşı Çiller'i Erbakan'la Refah Yol hükümeti için tokalaşmaya mecbur etti. Erbakan için D8'lerin isminden ilkelerine kadar bir dizi ilk tercihi o olmayan kavramları kullanmaya mecbur kaldı. Müslüman 8 yerine ki hoca 69'lardan beri başında İslam olan onca ilah projesini dillendirmekteydi. Development'ın D'si, ilkelerde kutsanan demokrasi insan hakları. İlk kez yakalanan bir şansı kaçırmama adına yetmez ama evet desteğimizi asla alsa da bünyeye sızan zayıf halkalar Gül, Arınç, Erdoğan sürecin getireceği ilişkiler ağında girdikçe çirkin pazarlıklarla hepsini içselleştirecekler bu kavramların. Kafka'nın metamorfozundaki böcek gibi. Kanal 7'nin henüz mahalle değiştirmemiş Ahmet Hakan'ı kameralarını hocanın evine taşıyarak şimdi iktidara en yakın kanal olmanın getirdiği avantajla yeni başbakanla Türk halkı adına mülakat yapıyor. Yıllar önce damat olarak girmeyi başaramadığı aileyi şimdi koltuklara dizmiş, itibarlı bir iletişimci olarak sorular yöneltiyor. Bazen şakavari konuşulur. Mustafa Kemal saraya damat olabilse Ahmet Hakan de Erbakan'a tarih başka türlü akar mıydı? Kanal 7'nin cemaatince, TGRT'nin ışıklarca bir ibadet huşusu içinde izlendiği yıllardı o zamanlar Almanya'da. Yerel yönetimlerde yakalanan çalmaz çırpmaz temiz başarılı belediyeciliğin Türkiye yönetimine yansımasının beklendiği yıllar. Bunun test edileceği kadar bir ömrü olmak iktidarın. Ama yandaş şirketler ve kapatılma ihtimaline karşı alınan sözde önlemler nedeniyle yaşanan kayıp trilyon davaları, Bosna'ya yapılan yardımların ibraz edilmesinde yaşanacak zorluklar nedeniyle bir tortu kalacak geriye. AKP Türkiye'sini bu çöp dağının gölgesinde yapılacak tertiller dönemimiz izleyecek. Hader'in kuruluşu diye sona yaklaşıyoruz. Ahın çığlığında yakınımızda bulunanların kızar ve engeller düşüncesiyle gizli saklı yürüttükleri toplantılar sonunda ortaya çıkarttıkları bir Human Rights Derneği'ydi bu. İnsanın onuru ve hakları. Artık Batı Avrupa'daki yüksek beklentiler içinde yatırımlar yaptığımız arkadaşlarımız bu legal çatı altında tüzüklerinde yer alan ilkeler ışığında yürüyecekler. Yeni yollarında, kaldırımlarda, karanlıklarda bıraktıkları bir dolmuşluk arkadaşımızla hançerlenmiş olduk. Kayseri yıkımından sonra ikinci acı tecrübe. 100 dönemi ulum derslerine başlama niyetim yok Köln'de. Bu yeni koşullar altında tencere halkımızı sürdürme imkanımız da imkansızlaşıyor. Önümüzde ya tekrar bir fabrikaya dönme seçeneği var ya da bu kadar dibe vurmanın olmayacağı Türkiye seçeneği. Muhtemelen İstanbul. İlki Nur'umu burada himayesiz bırakmama adına dayanılması zor bir seçenek. Hastalıklı günlerimin tesiri geçmiş, kendime moralmen iyileşmenin de etkisiyle iyi hissediyorum. Trajedimiz ise paradoks, iki ucu da feci hal. Bu durumda tedbir çalışmalarından çekilecek olmamız. Bu ise tekrar himarlaşma ya da insan kalma, akabe kavşağı demek. İlk ihtimal legal olarak da zor artık. Daha kötü şartlarda kaçak işçi olacağız. Şimdiki gençler kanka diyorlar. Yaşlı nenelerimizin duyduğum ahiretlik gibi. Ahiretlik dişi bir müennes. Kadim karşılığı da vardı bunun. Dini ıslahtaki yeri belli. Muayedat. Tarihte kalmış böyle şeyler diyenlere inat arkadaşımız arkasında duran bir dayanak arkadaş kelimesi. Taş yine devreye giriyor ve Berlin'de ikinci dönemimiz başlıyor. Duisburg'un merkezinde yer alan oluşum tüm STK'ların yaşadığı kaderi yaşayacak
ne kendilerine yar olacak ne yıktıkları bir doğal gelişmeye tekrar dönebilme şansımız kalacak. Biri edindiği karizmasıyla teşkilatta Milli Görüş Teşkilatı'na adım attı. Onun yerine alanlar da Türkiye'deki muadiline yani Mazlum Dere atlamak tahtası olarak yararlandılar CV'lerinden. Oradan da AKP'nin birinci dönem küreselci politikasına parlamento olmak istedi. İkinci döneminde onu yıkma çalışmaları için, human rights değerleri için bir güçlü muhalefet yürütenlerle yol tuttu. Kader bu, ne gelir elden? STK'lar üzerine sert ilkelerimiz Türkiye tertipler döneminde bu tecrübeler üzerine yükselecek. Kişi hakları bildirgesi adıyla bir metin oluşturma gerekçesidir. Berlin'de kütüphanenin Bodrum'a inmesinin hüznü emeklilik. Köln ikametimizin başlamasından çok kısa bir süre sonra kesilen ulum derslerinin ardında ihtiyaç hissedilmeyen kütüphane bizim Berlin'de olduğumuz sıralarda kapatıldığı için kitapların bir mahzene kutulanarak indirildiğini duymuştum. Tendür okumaları şimdilik evlerde sürüyor olsa da olabilecek olumsuz gelişmelerin habercisiydi. Evs ve Hazreti kardeş kılmaya zorlayıcı komitenin varlığı için bir gereklilik de kalmamıştı. Kanatlardan biri bir süre sonra bir mekan kiralayarak kitapları yeni, küçük ama salt bizim diyecekleri çalışmanın duvar aksesuarı olarak dizmişlerdi. Berlin'e döndüğümde bu mekanı gördüm. Parlak öğrencilerimiz okullarını bitirme aşamasına gelmişler, tezlerini hazırlıyorlar. İkinci dönem, Ağustos 96 ve 2001. Son 5 yılımız Türkiye refah yolla başladığı yeni siyasette 1000 yıl sürme iddiasındaki 28 Şubat kalkışması ile militarizme tosluyor. Milli görüş partileri ard arda kapatılıyor. Refah Partisi fazilet. Türkiye dönüşümüzden bir ay önce AKP'nin 14 Ağustos'una imza atılıyor. 99'da büyük Körfez depremi olmuş. Bizim özelimizi de Körfez'deki ailemiz üzerinden derin etkilemişti. APO'nun Ecevit'e teslim edilmesi üzerine yükselen milliyetçi damarla DSP iktidarında yaşanacak 11 Eylül öncesindeki ekonomik krizler. Avrupa umuduyla yargıladıkları Kürt lideri asamayıp beklemeye almışlardı. 2000'lere Oğul Bush'la başlayan Amerika tekrar savaş tamtamları çalmaya başladı. Bugünlerde Trump'ın avukatınca dillendirildiği üzere derin Amerika kendini vurmuştu. Afgan Taliban'ı Pakistan'a aşmış, Tacik Peştun mücahitleri yerini alarak şanlı destanlarını yazıyorlardı. 1000 yıldır yerinde duran Buda heykelleri bombalanıyor, markajı alınacakları Kaide'nin bir üssü haline geliyordu Afganistan. 2000'lere Rusya Putin'le girecek, Çeçen ayaklanması kanlı bir şekilde bastırılacak. Kosova kaderini, kendisinin çizeceği ilkeleri bayraklaştıracağı mücadeleye başlıyor. Sırbistan'ın savaş suçlusu ilan edilen liderleri yargılanmak üzere aranıyorlar. Helmut Kohl Almanyası 1999'da duvarın yıkılışının 2001'de birleşmesinin 10. yılını ardından iktidarı sola teslim ediyor. Sağ partilerin başında bir Doğu Alman siyasetçi kadın getiriliyor. Anna Maria Şimil'in danışmanlığını yaptığı bir sağ cumhurbaşkanı döneminde İran'ın yeni riyaseti yani Muhammed Hatemi Berlin'i ziyarete geliyor. Tarih bu ve benzeri olaylar üzerinden akmakta. 2000 yılını tamamlayan Hristiyan dünya iletişim devrimlerindeki negatif korkuları test ediyor. 2001 Ocağı'nda yaşanabilecek bir internet bilgisayar kıyameti dedikoduları. 1995'te Windows 95 devrimini başladığında biz de Köln'de sürüm 3.11'den yeni sisteme intikal etmiştik. Gottschalk günleri ve Kapkeler. Neukölln'deki eski mekanımızdan ileride metronun son durağı sonrası otobüs ulaşılan bir bölgede Gottschalk'da bir apartmanın orta katlarında başlıyor 1996 26 Ağustos'umuz. Berlinliler yeni bir konuklarıyla tanışıyorlar. Öyle ders, plan, proje diye kendilerini sıkmayan bir sohbet adamı. Mollalardan bıkkın. Kavgalı bir geçmişin izleri var. Aldığı verdiği her solukta. Benzer sıkışmalardan usanmış. Kaplan, İGMG gibi büyük çatılardan boşalmış. Post çatı yani bu iki teşkilat sonrası dönemde yeni disiplinize edilme seslerinin aralarından ayrılmasının yarattığı boşluğa iyi geliyor Kaplan'ın sohbetleri. Hollanda ve Almanya'nın batısında bir yerlere dolaşarak gelmiş. Cami derneklerinin ezdiği hocaların haklı dramlarını dillendiren
diğer yandan ustaca kendisini yaratacağı bir karizmaya mutlak itaatin temellerini atmaya çalıştığı da fark ediliyor, ufak seslerle dillendiriliyor. Sırtabozik semptomlardan bahsettiği, Malatya çizgisinin yarattığı ortamda boğulan bir gencin romanı ile tanımıştım kendisini. Büyük ölçüde otobiyografik olduğunu söylemişlerdi yakın çevresi. Orta Anadolu tenviri kapsamında yaptığımız şehir ziyaretleri sırasında Konya uğramıştık Kelime Dergisi bürosuna. Daha sonra Varide'ydi sanırım çıkarttığı diğer bir dergi. Kelime Abdullah Büyük'ün ribatı ile aynı lojman içindeydi. Abdullah Hoca mekanında değildi, görüşemedik. Ama Kapkiner dergideydi. Gelecek yıl kelime ile kaderimiz bu kez Bursa üzerinden gelecek yıl Konya ziyaretimizden sonra demek istiyorum 86-87. Bu kez yayın yönetmen olarak yayınladığı Zeyvili makalelerine makalesinin dipnotunda cevap verdiği Hikmet Bey ile tanışıyoruz. Psikolojik sorunları olduğunu, kendisine gelsin diye derginin yönetimini kendisine bıraktıklarını ama bu yaptıklarının kabul edilemezliğini anlatıyor. Menkişoğlu'nun dergide yayınlanan Doktor Esin'in bir yerlerinde Kapkıner'e gönderme var mıydı bilmiyorum. Daha önce Hikmet Bey'in buralara Dücani ile gelmişliğini bildiği ilgisi sanırım onu onlar hakkında konuşma zorunluluğuna itti. Çekmegiller familyasından başlayarak çizginin 7 sülalesine dokunan cümlelerle coşuyordu. Malum daha önce de örneklediğimiz üzere gıyaplarında olan eleştiriler karşısında hakkaniyet namına bildiğimiz doğruları söyleme ahlakımızın gereğinden hoşnut olmayacağı anlaşılacaktır. Söz konusu isimlerle, yani yukarıda andığım, pürüzsüz bir görüş ortaklığımız olmadığı bilinir. Bizimkisi ilkesel bir durumda. Birçok yerlerde çalışma masalarımızın arkasındaki panolarda gıybeti, ölü eti yeme konusundaki hassasiyetimizi dillendiren yazılar yer almıştır. Misafirlerimize sözle müdahale etmeye yol açmayacak önlemlerimizdi bunlar. Varoluş grubunu da bu gıyapta değil de Hazer'de şeffaf olsun tartışmalarımız diye açtığımız daha ilk paylaşımımızda belirtilmişti. Dolayısıyla Kapkıner'le barışmayan yıldızımızın önde gelen sebepleri buraya dayanır. Türkiye'de tenvir kamplarındaki bir arkadaşımızın ısrarla onun Berlin günleri hakkında sorduğu sorulara da cevap vermek istemediğimizi bildirerek onun lehine kullandık bu ilkeyi. Aşırı sigara tiryakisi olan, yaşı bizden büyük ağabeyimizin bizimle aynı odada kalma arzusunu kabullenmeyişimiz filan bunlara eklenmeli. Uzayan aylar birçok kişinin uzaklaşmasına, birçoklarının da kafa dengi bir abi bulmuşluğun rahatlığı içinde tutunmasına yol açtı. Türkiye çapkınlıklarından mağdur bir aile, batıda cinsellikteki rahatlığa tam uygun kelime olmayabilir, gıpta eden bir doğulu. Bohem bir hayat istiyordu. Yıllar sonrası Berlin'de yaptığı konuşmalarda Almanların mezarlarına gıptayla bakan bir ilahiyatçının videolarını izleyeceğim. Bu yaşayanlarına, o da ölmüşlerine gıptayla bakıyordu. Kendisi mi anlattığı, başka yerden mi duyduğum bilmem, anlatılmasıyla yüzlerde tebessümler beliren bir Dücane ile tanışma sahnesi vardır. Adın ne diye sorduğunda aldığı Dücane cevabı ardından soyadına da Dücane deyince, Gündoğdu deyince git başımdan der. Babanın koyduğu adı söyle oğlum. Gençlerdeki isim değiştirme modasının bir parçası olduğunu sanarak. Neukölln'deki Zekistam'da bir eve taşınıyorum. Yakın bir cadde üzerinde Böckstraß'ta arkadaşlarımızın bir parçası, kısa adı Müslüman Eğitim Kurumu Cemiyeti demek olan bir dernek için zemin katta bir salon ve iç odalar olan bir kompleks kiralıyorlar. Aylar sonra burada başlıyor tekrar ulum derslerimiz. Burada ulum derslerinin hikayesini anlatmıyorum biliyorsunuz. Birinci dönem gibi bir araya gelmiş bir komitenin yokluğu nedeniyle artık ders yapılan yer ile derslerin organik eşleştirilmesinin yapılmaması için hassas davranıyorum. Ulum-el Hikme ayrı bir çalışmadır. Mekanlarını kullanma izni verdikleri için teşekkür etmekteyizdir. Bu ayrışmadaki tecrübemiz Türkiye'de de devam edecek. Kuruluşunda bile yer almamıza rağmen Davud el Kayseri Derneği ile okul etkinliklerimizin eşleşmesini istemeyeceğim. Bu eşleşme iki tarafa da zarar verir. Sonra yine bu caddede yapacağımız tenvir okumalarının pratik kurumlaşma deneyimlerimizden bazıları için de aynı hassasiyetimiz sürecek. Hatta onlar ile ulum, nazaret arasında bile bir birliktelik kurulmayacaktır.
Tenvir etkinliklerimiz karşılığı sadece ahirette beklenen bir hasene dileğidir. Bir dünyevi ecirle irtibatlandırılırsa kendi kendini söndüren bir balon olur. Cuma namazı pratiği. 27 Haziran 1997 Cuması. Bökstrasse'da kendi aramızda cuma namazı kılıyoruz. 1 Mayıs 1998'e kadar 50'ye yakın hitabe çalışmamız oldu. Hatırladığım ilk cuma hutbesini verdiğim yer 1995 Nisan'ında Hollanda kampımızdı. Asır suresi etrafında konuşmuştuk. Düsseldorf İrşad'da da Nehcül Belaga'dan bir hutbe ile kıldığımız bir namaz daha vardı ama ben mi okudum, okunmasını mı istemiştim, şimdi çıkartamıyorum. Aslında bu son seçenek üzerinden gidersek 40 yıl evveline Cuma ile ilk imtihan yıllarımıza kadar gider bu. Elazığ cumalarımızda zaman zaman metinleri ben hazırlamıştım. Önceler Mehmet Üzümcü okumuş, sonralarki zamanlarda Sabri arkadaşımız okumaya başlamıştı. Kayseri dönemi hüznüm. İstemediğim halde cumasız diye etiketlendiğimiz yıllardı. Cuma hakkındaki kanaatim, hicret sonrası bir Medine ibadeti olan Cuma'yı hak etmiyor oluşumuzdu. Üzerimize tahmil olunan Musab'ın Medine'de kıldırdığı cinsten Cuma günü namazlarıydı. Berlin 97 pratiğimiz bunun imkanını test etmektedir şimdi. Dışarıdan bir katılımcının dikkatini çekecek, özde ve şekilde gözlemlenebilecek olanlar neydi? Dışarıdan yani yoldan geçenler, camekandan, çalışma çevremizin dışındaki meraktan gelenler de, paralel dersler vermek için gelen misafirlerimiz de baktıklarında ne görebilirler zahirde? Kerim Ece, Cumali Hoca, Paderborn'dan arkadaşları ile gelen Metin gibi hanımlar arasında bir cuma Safiye Ünlü Hanım'ın olduğunu söylediler. Berlin'de misafirim olduklarında annem babam da aramızda oldu. Annem dememden anlaşıldığı gibi artık tenvir okumalarının aile etkinliğine yükselmesinden beri tüm tamamlayıcı çalışmalar aile yapılıyor. Ebu Zer'in yanında hep Ümmü Zer vardır. Muhammed Hatice ayrılmaz bir bütündür. Ali Fatıma genç fidanlardır. Bu nedenle salona bir kapıyla bağlanan ikinci boğumundan hanım kardeşlerimiz, kız öğrencilerimiz katılıyorlar. Hutbe metni bunu teşvik eden bir seslenişle başlıyor. Müminler, mümineler, sevgili çocuklar. Böylece Lokman'ın ya büneyyesi de çalışmalarımızda aktualize edilme imkanına kavuşuyor. Daha sonra anlatacağım Köln aile halkasında yazılı tekstlerini oluşturmaya başladığımız çocuklara uyarlanmış sure okumalarının tekstleri katılımcılara bu cumalarda dağıtılıyor. İrat edilen hutbenin metni de çoğaltılmış olarak katılımcıların ellerine veriliyor. Bir cami minaresine sahip değiliz. Salonun uzunluğuna olan kıble tarafında bir masamız ve üzerinde bir projeksiyon cihazımız var. Folyelere kopya edilmiş hutbenin mihverini oluşturan vahiy pasajı aşır hutbe boyunca duvara yansıtılıyor. Her hutbe o hafta Kur'an'dan gündeme uygun olarak seçilmiş Mekki Medeni ayırt etmeksizin bir ayet kümesinden oluşuyor. Böylece tertip düzeni içinde yapılan haftalık okumalar bir de cuma gündüz okumalarda gündem sırasına göre okumanın konusu oluyor Kur'an. İçeriği haftanın yansıyan olaylarıyla ve ilgili tarihin tarihsel olaylarına gönderme ile şekilleniyor. Ana cümleleri besleyen sonra okuyacaklar için zengin bir dipnot yer alıyor. Canlı iras sırasında dipnotlar okunmuyor tabii. Hutbenin girişinde de uzun boylu Arapça ibareler duymuyorlar musalliler. Hamdele, besmele ile salli ve barik yeterli. Gözlemciler hutbede gördükleri şahsı, ki çoklukla bu ben oluyorum, namaz imametinde görmüyorlar. Onu başka bir arkadaşımız ifade ediyor. Gereklilik duyarsa uzun olmamak kaydıyla dinleyiciler hutbeye ek cümleleriyle ya da sorularıyla katkı sunabiliyorlar. Salonun ikinci boğumundaki müminlerin sesleri de boğulmuyor. Bu şablona ilkesel olarak onlar da dahil olsa da ben kullanıldığını hatırlamıyorum. Camekanlarda haftanın konusu Türkçe ve Almanca olarak yer alıyor. Türk olmayan misafirler varsa özet ya da hakkında ne olduğu üzerine Almanca izahlar verilebiliyor. Bu tercüme maalesef Türkiye tertipleri döneminde aktualize edilemedi. Paderborn. Metin ve arkadaşlarıyla tanışıyor. Cuma namazı sonrası Berlin'de arkadaşlarımız. Bizzat pratiğin içinde görmüş oluyorlar. Berlin deneyimini Burak dışında diğer arkadaşlar da benim için yeniler. Metini de ilk etapta ismen çıkaramadım. Simayen bilsem de. Yardımcı olduktan sonra sökün ediyor Kayseri film kareleri.
kitap kulübü, dergi bürosundaki ikinci sohbetleri, Ömer Faruk gibi dışarıdan gelen arkadaşlarımız ile yazın şehirde yaptıkları öğrenci evlerindeki eğitim kampları. İadeyi ziyaretle biz de Paderborn'u yerinde görüyoruz. Hayat arkadaşım çok önceleri geçmiş bu şehirden. Buluştukları cami ve yaptıkları çalışmaları anlatıyor Metin. Cuma namazına katkıları var. Türkiye tenvir kamplarında yaptığı bir sunumla sonraki yıllar Berlin pratiğini Almanca ağırlıklı olarak nasıl realize ettiklerini anlattı bize. Ecir bulur, mağfur olur inşallah. Ulum dersleri talebi, yani Paderborn'da vermemiz isteğim, gerek şartımız olan kütüphane tesis edilemediği için tarafımızdan verilemedi. Böylece kendimizi pahalıya satma lüksümüz vardı mı diyelim, Kayseri'deki kütüphane fukaralarımıza bakınca. Geçen aylarda bir arkadaşımın Kayseri'de ziyaretimize gelme isteğini iletiyor Metin. Mekke'de olduğumu unutmuş sanırım. Hatırlatıyor. Tüm dostlarım gibi İsa'yı da arkadaşın adı oraya beklediğini söylüyorum. Taceddin'in Köln sayfasından sonra 3. sayfa olarak Paderborn'da Beytülikme DE'yi oluşturuyor. Tebliğlerimiz, çocuklar için okumalar ve benzeri birçok metin bu sayfalarda istifadeye açıldı. Akademi basamaklarındaki gayretlerini de şimdi takdirle izliyor, başarılar diliyorum. Kinder Moshe ve öncesi mektuplar. Ruhrber'deki aile toplantımızın olduğu gün ajanslardan gelen İsrail Başbakanı'nın bir İsraili tarafından suikastla öldürüldüğü haberi de gündemimiz olmuştu doğal olarak. Aslında 4 Kasım tarihleri zihnimizde Amerika'nın 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin tarihi olarak kayıtlı. 4 Temmuz'da bağımsızlık günü olarak. Şimdi bu önemli suikast da buna eklendi. Biz 2 yıl sonra 95-97 4 Kasım'da mektup formatında Nurum'la sure okumalarını başlıyoruz. Okulda yazı dili olarak ilerlettiği Almancası, Türk ailelerinin çoğunda gözlemlediğim gibi konuşma dili olarak kalıp fakirleşsin istemiyorum. Bu nedenle metni okuması önemli. Sonraki yıllar Mayıs 1988, 98, canlı performansla benim okumam onun dinlemesiyle sürdü bu. Dikkatini çeken yerlerde sorular sordu, örnekle açıp kendi hafızasına, kendi cümleleriyle kaydolmasına izin veriyorum. Metin içinden çıkardığım sorular dipnotlarda, yukarısına uzanıldığında cevabın metinde olduğu yere çıkılıyor. Anlatının siyer ayağını kurgulanmış bir Mekke'deki çocuk genç kız olan Fatıma ile zenginleştiriyor, rol model, ideal tip yaratmaya çalışıyorum. Olumlu karakterlerimiz yazıda yeşille, olumsuz isimler kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Ulum özel imlasını bu mektup metinlerinde kullanmadım. Şu ayıp derken bunun şu ve ayıp kelimeleriyle ayrıştırılarak düşünülebileceğini aklıma gelmemişti. Veya Hud aleyhisselam dediğimde Hud isminin Almanca olarak şapkayı çağrıştıracağı da. Bu bir arkadaşla diyalog tutuyoruz. 1998-2001 aralığında. O mu akletti, ben mi oluşturdum ya da daha önce bir yerlerden duymuş muydum hatırlamıyorum. Dilimize bir Kinder Moshe kelimesi giriverdi. Onun bulduğunu düşünüyorum. Türkçe ve Almanca kelimeler üzerinden yaratıcı birçok oyun bilmecemiz vardı. O sırada doğmuş olmalı. Birkaç sene önce internette kelimeyi arattığımda Diyanet'in bu isimle çalıştığı Kur'an kursları olduğunu gördüm. Başka teşkilatlara da uzanmış. 1997-98 öncelerinde bu etiketler var mı? Bizim çalışmalarımızdan sonra mı ortaya çıktı? Araştırılmaya değer. MİP binasında o yaz kızımla Kinder Moshe, yani kelime anlamı çocuk camii demek, realize etmeye başlıyoruz. 15-20 arası çocuk var halkımızda. Çocuklar kıssalı surelerde onu çocukça uyarlamayla bir temsile dönüştürüp oynuyorlar. Rol paylaşımında kötü karakterleri üstlenmemek şeklindeki mizah bile eğitici. Bilinçaltı bunu bir subliminal mesaj olarak kaydedecektir. Yetişkinlik yıllarında Kur'an kursu denilince çocukların zihinlerinde oluşacak çağrışımlar bu yavrularda bambaşka çağrışımlar atılanacaktır. Kindergarten gibi çocuk yuvası, Kinder Moshe'leri vardır onların. Kur'an kursları değil. Mesela Kalem suresinin canlandırdıklarında Bahçe kıssası geliyor ilk aklıma. 5 sene önce Adnan Aslan'ın çocuklar için, peygamber kıssaları için bir kitap hazırlatırken yaşadığı zorlukları hatırlıyorum. Çoğu Almanca kitapta Yunus Aleyhisselam Almanca olarak Jonas şeklinde yer alırken o bizdeki telaffuz ve yazılımıyla korutmuştu. Biz de çocuklara her hafta o sureyle akıllarına düşen çizimler yapmalarını istiyor.
Cuma kıldığımız mekanda bu resimleri sergiliyoruz. Mekan sahiplerini tenvir okumalarının böylesi bir şubesi olarak dönüşmeleri için teşvik ediyorum. Mümkün olursa ileride her sure için içeriğine uygun bir çocuk şarkıları düzenlenerek melodik katkılar bile geliştirilebilir. Namaz eğitimi de çocuklarda bir sevgi, bir anlam olarak edinilmeli diye düşünüyorum. Kızım günün geçtiği herhangi bir vaktinin farzı için, günün seçtiği olacak şurası. Herhangi bir vaktin farzı için benim imam hatime iştirak ediyor. Bir şey okuması gerekmiyor şimdilik. Anlamlarıyla Kinder Moş'te tanık olduğu, arkadaş olduğu surelerden Arabi ezber yaptıkları yavaş yavaş namazına dahil olacak ileride. Sinkronize olacaktır. Tesettürün içi boşaltılmış, başörtüsüne indirgenmiş tarzı dışında bir ahlak olarak kavranılması için de çalışmam gerektiğini kendime not ediyorum. Türkiye tersirlerindeki Sabiye Rüştü eğitimleri, yaz aylarındaki Medine'nin ışıkları bu kökler üzerine inşa edilmek istenecektir. Es-Sufi Weimar. Goethe'nin modern Alman bilincinde önemli bir yeri vardır. Türkçe'de Yunus Emre'nin dil referansları olması gibi daha yakın tarihten bir isim. Sufi'nin Alman müritleri bu topraklara kök bulmak için bu atıftan yararlanmak istediler. Onunla alınan Weimar kentinin Avrupa'nın kültürel başkenti ilan edildiği yıl için bu kentteki çalışmalara yoğunlaşarak Goethe gündeme gelince İslam'ın da gündeme gelmesi sağlanacaktı. Goethe ve İslam münasebeti üzerine bir iki kez verdiğim biyografi dersi var. Burada ona girmiyorum. Köln Sure kılavuz metinlerini bir PDF olarak toplayıp akademiyada paylaştığım sırada benzer mantıkla metinler arasına resimlendirme olarak Goethe, Hugo, Esse, Tolstoy gibi marka isimlerden seçmeceler yerleştirmeyi yararlı gördüm. Cemaatin Almanya ayağının liderliğini yapan avukat Ebu Bekir ve arkadaşlarını Berlin Üniversitesi'nde tertip edilen bir İslam haftasında gördüm. Alman Müslüman derneklerindeki çeşitlilik ve ortak olan göçmenler olan münasebetleri daha uzun değerlendirmelerin konusu olabilir. Bu sıralar 3. bin yılından bahsedilen dili kullanarak Murat Hoffman'ın bir kitabı yayınlanmıştı. Cemaatin Almanca yayın organı olan İslam Gazetesi'nde. Ahmet Hulusi'nin kitabevi. Komşularımızdan da bahsedebiliriz. Çok uzağımızda olmayan bir yerde cam ekranlarında siyah renkte kapaklarla neşredilmiş Ahmet Hulusi'nin kitaplarının yer aldığı bir kitabevi var. Çeşitli dernekler, kilise, bir okulla da aynı hizada yer alıyoruz. Hulusi Amerika'da ikamet edenler sınıfından. Evrenasoğlu da oraya geçmişti. Hakkında onca uyarıcı yayına rağmen profesör titirli adamları Evrenasoğlu'nun Köln'de milli görüş konferans alanlarında konuşabiliyorlardı. Şu oy avcılığının nelere kadir olduğu, nelere göz yumdurduğunun sizlerce de bilinen sayısız örneği vardır. Hizb-ut Tahrir'e nerede bir organizasyon var, kendileri pek demezlerdi. Onun çıkışında bitmiş, ücretsiz dergi ve kitaplarını dağıtıyor görürdünüz. Türkçe, Almanca, Arapça. Uzun yıllar önce Berlin'e yerleşmiş bir Nurcu amcayı hatırlıyorum. Onu birçok Türkçe, Almanca dini konferansın ardında soru sormak için parmağını kaldırırken görmüşümdür. Söz verilirse soruyu sorana kadar uzunca konuşur. Zaten amacı soru değildir. Bu konuşma içinde mutlaka bir İslam aleminin dediği gibi ibaresini geçirirdi. Programdan sonra yanına gelip kimdir o kişi derlerse üstattan bahsetmek için bir fırsat bulmuş olur. Yanında varsa getirdiği küçük risaletleri paylaşırdı. Çoğunlukla bu tür programlar kameraya alındığı için bir İslam alemi ibaresi de böylece yayılma şansı bulurdu. Gayretine kıble etmemek elde değil. Yukarıda çeşitli vesilelerle adını andığım birçok kişiyi zaman zaman ulum derslerinde paralel seminer vermesi için davet ettik. Bazen başka teşkilatlar bünyesinde Berlin'e gelenlerden de yolu bizim sokakla kesişenler oldu. Bunlar mutlaka düşünce birlikteliği taşıdığımız isimler manasına gelmiyor. Arapça çeviriler yapmış Ali'yi soyadını çıkartamadım. İsimli bir mütercim hatırlıyorum. Ramazan abinin itirazi sorularına sinirlenmiş, senin boyun kadar benim yazdığım kitaplar var deyince abimiz hazır cevabını yapıştırmıştı. Mukayese edecek başka bir ölçü bul. Benim boyumdan ne çıkar ki? Boyu fiziğiyle barışık. Aslında nezaketsiz bir durum vardı ortada ama konumuzun da Ebu Hanife'lere kadar inen üstten kurduğu cümleler hatırlanırsa itiraz edecek, gücenecek bir taraf olmadığı da açıktı.
Evlilikler, flörtler, ikinci eşler, Almanlar, muta yolu. Arap, Boşnak, İranlı fark etmiyor. Burası pardon. Altındaki yazı nerede? Aşağıya mı kaymış? Arap, Boşnak, İranlı fark etmiyor. Selefi ya da Şii. PKK'ların Yekidiya İnderana Kürdistan isimli diyanetlerine bağlı bir camiye bile ziyaretlerimiz oldu. Bir İsveç'te kalan solcu mülteciyi, ismi Cengiz'di galiba hatırlıyorum. Bu camide görmüştük. Lut'un Kürtlüğünü anlatarak sol raflardan dinci, Kürtçü saflara doğru bilgi bildirim sıçraması yaptığında bu paradoksal durumu ifşa etmede gecikmedi arkadaşımız. İbrahim Aleyhisselam'ı Azeri kılmadan haz alan Türkçülerimizin açması gibi. Ne dediğini kulağın duyuyor musun? Eşi görülmemiş fahşayı ifşa eden milleti de Kürt yapmış oluyorsun böylece sen. Lut'u Kürt yapınca. Caferilerin çeşitli grupları var. Türkiye kökenli, Ağrı, Çorum tarafından Azerilerden, Kum'da eğitim görmüş Alevi kökenli ya da sonradan teşeyyü edenlerine kadar. Kimisinin camine bile girmez. Biz birçoğunu ziyaret ettik. Alisiz Alevi derneklerini kastetmiyorum. Onlar ayrı din dersleri hakkı, ayrı din olarak tanınma mücadelesi veriyorlardı. O zamanlar. Kudüs gününde müşterek buluşmalarımız olabiliyor ve Hazreti Fatıma adına Kadınlar Günü toplantılarında. Bazılarında merciyet noktası Irak, Ayetullah Hoyye uzanıyor. Kimisi İranlı velayeti fakihi olarak biliyor. Mehdi Haşimi, İran Geyik skandalları gibi nizah konularımız var. Taceddin'in Köln'de görüştüğü bir Mehdi vardı. Molla rejiminden rahatsızlık duyarak ayrılmış İran'dan. Şeriatinin Türkçe'ye çevrilmiş kitapları üzerinde çalışıyor. Avrupa'da kalan Ali Şeriati'nin eşi ve oğluyla irtibatı var. Haus der Kulturen der Welt, Dünya Kültürler Evi. Alman parlamento binası yakınlarında birçok önemli toplantıya ev sahipliği yapmakta olan özel mimarisi olan bir yapıydı. Birçok toplantısına katılmışlığımız var. Oryantalist Udo Steinbach'ın özel Türkiye ilgileri içinde İsmet Özel, Ali Bulaç ve diğer konukları bir araya getirip tartıyordu bir defasında. Özel bu. La ilahenin bir faydası da söyleyen kafir boynunu kılıcımızdan kurtarır. Bulaç'ın tüyleri ürperiyor. Bulaç Medine vesikasına daldıkça renk vermeyen Özel içinden kim bilir hangi küfürleri geçiriyordu. Bu günübirlik iş gezileri dışında Özel sonunda uzun süreli Berlin'de kalmak üzere geldi. Dil öğrenme amaçlı denildi. Heidegger'i aslından okumak için denildi. Bu İngilizce mütercim mütefekkirimiz için. Sanırım hala Milli Gazete'de yazıyordu. Teşkilatın finanse ettiği muhakkak. Talebe cemiyetlerinin davetlerinde talebeleri azarlıyor. Ne talep edeceğini bilmeyenlersiniz diyordu. İletişim zor onunla. Katıldığınızı söylerseniz bir süre sonra buna da pişman eder sizi. Bir üslubu var. Şahsi karşılaşmalarımızda böylesi anılarım olsun istemediğim için hiçbir şekilde diyaloga girmedim. Ben nerede durduğunu, ne yapmak istediğini anladığımı sanıyorum. Aynı dili kullanmam gerekmiyor. Her konuda anlaşmamızda. Onu Türkiye'nin bilinç zincirinde 4 özel şair içinde bir yere yerleştirmiş. Hem topluca hem de özel olarak bu 4 şaire ayrı ayrı biyografilerinde de yer verip içlerinde taşıdığı varsa bir cevher çıkartmaya çalıştım. İslami yardımlaşma. Sonraki birçok Türk yardım cemiyetine esin kaynağı olacak İngiltere'de kurulmuş bir Arap yardım cemiyeti. Beraber çalışan arkadaşlarımız var. Birçok toplantının hayır toplama safhasında bayraklarını, broşürlerini görüyoruz. Teşkilatlar üstü olduklarını söyleseler de bir ihvan kuruluşu oldukları biliniyor. Konuya odaklanmış bir çalışma olduğu için önemli buluyorum. Kuşkusuz okumalarımızın önemli bir bileşeni de infak, tasadduk, tezekki konusu. Öyle ki salat ile maun arası ayrılırsa salatı yüzünüze çarpıyor Yüce Divan. Karz-ı Hasen ve benzeri ilişik projelerimiz bu vasatta şekillendi. Berlin, Temmuz 1997'den itibaren iyi olacak. Ay başlarında yıl sonuna kadar, yani 90 yıl sonuna kadar Düsseldorf'a ziyaretlerim oldu. Almanca kursu için ilk göz ağrım olan üniversitenin misafirhanesinde kalmışlığım var. Tabii irşada uğramışlığım da. Berlin'de kısa süreli bir öğrenci yurdunda kalmışlığım da oldu. Öğrencileri anlamak, vasatlarını kavramak adına bunları kayda geçmeliyim.
Biz Türkiye'de kız ve öğrenci yurtlarının neredeyse şehrin iki ayrı ucuna inşa edildiği, ailelerinden uzaktaki çocuklara şeytan bir oyun oynamasın diye önlemlerin alındığı bir geri kalmış ülkeyiz. Kız ve oğlanların aynı yurt binasında oda komşusu olduğu bir ortamdı burası. Sabah duş almak için gittikleri salonda yer alan buzlu camla kapalı duş kabinlerini müşterek kullanıyorlar. Lavaboda işgal ederken bile yıkanan kaba altları, çıplaklıkları ortada. Plaj kültürüne aşina olanlar için aşılmış mesafeler bunlar. Kanıksanmış çıplaklık kültürü uyarılma eşiklerini yükselse de yurdum gençleri buralardan Yusuf kalarak çıkabilmişlerse büyük kahramandırlar. Dolayısıyla anlatımlarla sonradan edindiğim hikayelerde ince duvarlardan duyulan gece yaraları sonralara gelen sesler. Bu ülkede temiz bir kuşak kalsın mücadelesi vereceğiz. Günahın pespaye ve ucuzlaştığı ve kınama halesinden çıktığı bir dünyada tenvir okumalarını yaratacağı cazibenin gücü ne kadar olabilir? Bir kere günahla yüzleşenlerin battı balık yan gider dercesine yavaş yavaş eski çevrelerinden kopmaları nasıl önlenebilir? Üniversitelerde, o zaman bu isim taşımıyorlardı ama, LGBT'lerin dağıttığı ücretsiz neşriatla aldıkları ilerleme içinde aynı cinsten olsun da diyerek genel ahlak içinde, Türkiye'li nüfus içinde bir mezhep genişlemesi yaşanıyor. Taksicilerin paylaştıkları bilgilerde ücretini evine çıkarak ödemeyi teklif eden aynı ya da karşı cinsel müşteriler. Bir iki direnen, sonunda teslim alınan iradeler. Aileler çözülüyor. Alman kadınlarla dosaya yaşadığı arkadaşlarını ispiyonlayanlar. Toyluk zamanında aldığı eş kendisine yetmeyerek nikahlı nikahsız birçok ilişkilerle kararan evlilikler. Sonra internet devrimiyle gelecek olan katlanan yayılmalar. Şu muta işini aslında zihnimde hallettim ama kültür bırakmıyor peşimizi diyesiler. Fahşanın ifşası şuyu hukundan beter demiş bizim kültürümüz. Ne ifşa biliriz ne günah çıkartacak bir papaz. Ama tenvir okumalarının altını oymaya başlayan bir gizli delik olarak da bunlar kayda geçmeli. Bir diğer direnaj, yani havuzu dolduranlar bir de boşaltanlar var biliyorsunuz. Bir diğer direnaj, daha önce anlattığım köyün kavalcısı. Şimdi gibi, İsmet Özel gibi Berlin'de kalacak bir süre dil öğrenecek. Onun söğüşlediği gazete ise Milli değil, Yeni Şafak. İşi bitene kadar dayı dediği çevrelerin gözlerinin içine baka baka böceğe dönüşüyordu canı. Bedrettin'in tenvir okumaları için bu isimde bir sayfa açtığını kastediyorum, interaktif okuma. Kur'an üzerine birçok çalışmayı burada toplamaya çalışıyor. Yüz okumalarımızın ilk örnekleri burada yer almaya başlıyor. Aynı adlı Yahuda açtığım bir grup var. Sonraki yıllar Facebook'taki tematik grup ve sayfalarımızın da öncülleri. Mesela Tekvir suresine gönderme yaparak interaktif okumada gadre uğratılanlara niçin buna maruz kaldıkları sorulduğu zaman başlıklı hak ihlalleri haberleri paylaşıyoruz. Körfez depremi ve depremim, yani 99'a geldik. 17 Ağustos'ta haberi aldığımızda Berlin'de son ev göçü uğraşlar içindeydim Berlin'de. Bu kez Steiglitz'te Ziesenstraß'tan sapan bir sokakta olacağız. Eylül 2001'e dek. Nurum için bir elit okula kayıt yaptırabilmeyi başarmışız. O sabah, yani 17 Ağustos, Türkiye'de bütün ailemi kaybetmiş olabilirdim. Deprem ailemizde çok şey değiştirdi. 2 sene önceki Ağustos'ta 13-14 ben de boğulma tehlikesiyle bir ölüm riski atlattım. Yaş 35'ti, yolun yarısı değilmiş meğer. Gözlerimizi orada kapayıp kefenlemeyecekmiş uğrayan bedenimizi biri. Kısmetimiz daha önce kalkmış, buradan Türkiye'ye kalkacak bir tabut yazılmamış alnımıza. Neukölln'deki bir Alman mezarlığı içinden geçerken lafı olmuştu. Nerede bulacaktı ölüm bizi? Kimin mezarında yanı boş bırakacaktı? Kara toprakla bitecek miydi her şey? Ölüm büyük haber. Roman deneyimi. Ta çocukluk dönemindeki heveslerim mi kabarıyor ne? Aslında anılarda gerçek isimlerle incitmekten çekindiklerini bir roman kurgusu içerisinde verme arzusu. Zihnimde ana çatıyı çoktan örmüştüm. Birkaç 10 sayfadan sonra öylece kaldı. 20 sene sonra dönüp tamamlayamam herhalde. Olan kadarını paylaşmalı mıyım bir yerlerde? Rötuşlemeden verebilecek yüreğim var mıdır? 2000 yazında Berlin ziyareti üzerine Muhammed Hatemi'nin kaleme aldığım
Göndermesi zengin bir yazıydı. Hem 2000'ler Almanya'sına hem İran'la ışık tutan bir durum tespiti. Ortasından bir bölüm yayınlandığı bir zamanlar. Son başlığımız kişi hakları bildirgesi. 2001. Aralık 2000'de İnsan Hakları Günü'nde, İnsan Hakları Derneği'nde elimde bu metinlerle vardım. Birçok internet ortamında PDF ve seslendirilmiş olarak var olan yazılım süreci, kaynakları ve ilgili dolgun ve doygun açıklamalar yaptığım 2012 varoluş buluşmalarında ki 27 Mayıs 2001'de adını taşıyan bir grup kurmuştum, Varoluş Grubu ve ferden tertillerim başlayacak. Bunlar Türkiye döneminde anlatacağım ama birkaç ay öncesi göçten, Türkiye'ye dönmeden Berlin'de başladı bunlar. Güncelleyerek Erciyes'te okuduğum metin. Demokrasi, human rights öğretisi ve neoliberalizmden teberri ile rağbet ettiğimiz Rabbimizin Tertil 1'deki beyanlarının ilhamı altında kimlik deklarasyonumuz. 3 Araf, Sicni Köpernik Tutuk Evi. 7-20 Eylül 2001 arası. Son paylaşımımız bu olsun. Tabii bu 7-20 Eylül deyince şu an 15 Eylül'deyiz. O 14 günün içinde olmuş olduğu bir zaman kesidi. Zaman zaman bunları hatırlamışım ve sosyal medyada değişik paylaşımlar yapmışım. Haziran 1995'te İstizaf Yılları adıyla bir paylaşım. Eylül 2001'de Köpenik Günleri 13+1 demişim. Başka bir paylaşım falan var. Bir de 12 Eylül üzerinden geriye doğru birkaç okumam var. Yine bu yılın gün dönümleri olduğu için onu da okuyabiliriz. Bir tesbihlik 33 yıl zaman aralığında asrın sülalesini geride bırakıyoruz. Bu Eylül sabahı demişim. Yani bu 33 yaş demektir. Neye karşılık gelir? Hangi 12 Eylül? Külli iradede nısfına ulaşmak var mı? Biraz ziyadesi demek. Tuğli emel midir? Bilinmez diyerek Müzzemil'in başındaki bölümlemelere bir ömre yansıtarak konu etmişim. 79 devriminin 1,5 yıl sonrasıydı. Afganistan'ın Sovyet işgali içinde bir o kadar geriye gidiyoruz bugün. Darbeyi yargılamakta olan mahkemeye video konferanslarla hastaneden katılıyor Netekin Paşa. Adını taşıyan tesisler birer birer Rabia, Adeviyelerle yer değiştiriyor. Birkaç yıl önceki aynı günlü referandumla yapılan anayasa değişiklikleri yarın açıklanacak demokratikleşme paketiyle yeni bir evreye erecekmiş. PKK ile barış süreci. 12 Eylül sabahı 1980 kimya sınavım vardı Elazığ'da. Mahfuz Hoca doktor diye tesmih etti. Öğrencisini seçmişti grup kurban olarak. Elazığ'a 23'lü tertillerin ülkesine bir o kadar yıl sonra tertillerin 30. yılında 9. kamp vesilesiyle uçtuk. Tertilen mezun olamadığımız okumanın mezunu olduğumuz üniversitenin diplomasını yan cebimize koyarak tayrı zaman edelim. Akşam Müzzemmil'de tertili konuşacağız medreselerin honatında. Sülasi mi, nısfı mı, daha ziyadesini mi diye 2013'te gönderme yapmışım. Bir başka 12 Eylül, bir düzine 12 yıl zaman aralığı ile bu 11 Eylül sabahı. Köpenik'in parlaklıklarından bakıyorum koğuş aralığına. Amerika çöküyordu. Ahkaf'ın kumlarını alıp götürmüştü bir rih. Kim yaptı, nasıl yaptı, niye yaptı? 12 yıl söylenmedik söz kalmadı. Usame'yi vurdum Pakistan'da, denize çöktüm cesedini dedi Noel Barış'la Obama. Tekrarlanan bir 7 günün ardından 14 günlük içeride tutukluluk günümüz İstanbul'a bir regaib gecesinde nefes alıyorum. 20 Eylül 2001. 14 gece ve 15 günün sabahına Diyar-ı Asli Kayseri. 13. tertili kıraat ettiğimiz 11 Eylül akşamı 7 gece 8 gündüz esen bir rüzgar. Düşüncelerimiz kanatlanıyor. Çok sönük geçiyor dünyada 11 Eylül anmaları o sene. Suriye birbirini yeniden yemeden kurtarıcı rüzgarlar olarak esmeyeceğim kararlılığında. Allah'ın cebbar ABD'si. İyiliğin kötülüğe sonsuz savaşını üfleyen Veledi Bush'un Eternal War'ına, ebedi savaşına koşut, 1000 yıl sürecek bir 28 Şubat diyen bizim çocuklar mahkemelerde bu sene. Paşalar paşa paşa dizilmişler, andımız kalksın diyen SDK'lar, hükümet marifte Kemalist ilkelerin tabelası filan diyerek bir 11 Eylül yıl dönümü yazısı yazmışız. 2071-2023 sonrası Cumhuriyet'in yeni hedef çatısı. Anadolu yurt edinmenin milenyum yılları deniyor. 26 Ağustos'u 30'a bağlayan gece diyerek yine Eylül'e mukaddem
bir 26 Ağustos gönderisi. Köpenick'te Sebul Mesani, Hefteyn 2 hafta tamamlanmış bir regaib akşamı İstanbul'a iniyor tayyaremiz. Sabah Kayseri terminalinden alacak bizi seçkin bir kardeşimiz. 21. yılında vizirine aralıksız devam ediyor. Zorluk yıllarında vizirimizi kaldırmış sözünün eri fidanı. Tuğba diyarı tecziye eder Rabbim diye umuyorum. 6 Eylül sabahı, 6-7 Eylül olayları. Kıyamet saati içinde olduğunuzu öğrenseniz, elinizde bir fidan kalmışsa henüz onu toprakla buluşturursunuz. Buyruğuna kendilerini muhatap bilenlerle güzel bir oyun olsun istedik dünya hayatımız. Kara toprakla biten pis hayatı, pis değil pis hayatı. Kara toprakla biten fidanlar. Kara toprakla biten, kara toprakta biten. İki bitme farklı. 21 yıldır beslemiş toprak. Sadık yarın örtüsü toprak. Kum dediğinde ayaklanacağımız zamana kurulmuş saatler, hece taşları hem söylerler hem haber verirler. Esselamu aleyke ya daret dünya. İstizaf yılları şu metinlerin açılımı 1995-2001 yani Berlin İkinci dönem. Köpenick'te sonlanan 7 zorluk yılı. Her usurla birlikte bir yusurun olduğunu tahsil ettiğim öğretici yıllar. Kârıya yaklaşıyormuş, tecrübeyle öğrenmemizi takdir buyurmuş irade-i külliye. Külli iradeyi göremeyenlerin hayatı okuyamazlar. Yalan dünyayı sanki kendileri yaratmışlardır. Selamun ala ya sahibi sicin. 13+1 diye almışım 14 günü. Cuma günü grup vakti asrı Avrupa'da yaşamaktansa Sicni Köpenick evlaymış. Mağribin zilzalinde Cuma günü akşam saatlerinde hayır varmış. Her yer karanlık, makber tutuklanışımız. O 4 günümüz var regaibe. 13+13+13, 39 yaşımızda. 11 Eylül'üm 14 günü sayıyorum. Ağustos Reisler, sürülenler içerisinde demişim. Bir başka seferinde Kuyu'da, Araf'ta 14 gün diye o günleri hatırlamışım. Evet, Almanya günlerini de tertiller öncesi tenvir okumalarımızın 2 bölüm halinde tamamlamasını yapmış olduk. Önümüzdeki dersten itibaren Türkiye'deki tertil düzenindeki tenvir okumalarımıza geçebiliriz. Hayırlı geceler olsun.